Patronus'un ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün karşınızda Gökhan Topuz var. Gökhan abi, ben seni az çok tanıyorum da seni tanımayanlar için kısaca kendinden bahseder misin? Gökhan ben. 11 yıldır akvaryum sektöründe faal olarak işletmecilik yapıyoruz. 16 yıldır hobinin içerisindeyiz. Evliyim, 3 çocuk var. Ellerinizden Allah öper. bağışlasın. Babalar Günü de kutlu olsun. Bugün Babalar Günü. Teşekkür Bu ederim arada senin bütün de. babaların Tüm babaların Babalar Günü'nü kutlamış Babalar Günü olalım. kutluyoruz. Patronus serisinde standart sorularım var. Onlardan ilerleyeceğiz. Hobine nasıl başladın ve nasıl büyüdü? Bir akvaryum kurdun, 2-3 olma süreci var ya, akvaryumu büyütme süreci. Hobini büyütürken eşin, ailen, arkadaşların bu konuda sana destek oldu mu ya da ne oluyor biraz yavaşla diye köstek oldular mı? Yani benim akvaryuma başlangıç serim şu an 19 yaşında olan kızım Ece. Ona Allah böyle bir başlasın. tane standart hikaye. Fanus Japon almışlar. Tabii ikinci günü öldü. Ölünce kız başladı ağlamaya. Bir daha aldılar, bir daha öldü falan filan derken dedim ne oluyor? İşte böyle şöyle. Gittim bir tane ufak akvaryum aldım kızıma. 2 Japon içine. Klasik hikaye. Orada da olmadı. Filtre aldık, onu aldık, bunu aldık, şunu aldık derken İşi öğrendim. İşi öğrenmekten ziyade merak uyandırmaya başladı bende. Ben meraklanmaya başladım. Niye olmuyor? Yani niye olmuyorsun araştırırken bir taraftan hoşuma gitmeye başladı, ilgimi çekmeye başladı. O zamanlar böyle internette bilgi de çok fazla yok. Akvaryum maalesef. forum var mıydı o zaman? Vardı. Aslında bu hobiye başlama sebebim Adis. O Serkan zaman abi. Mustafa abi desek daha iyi olur. Mustafa Erdoğan. Adis aslında Serkan, Mustafa, Timuçin, Batuhan. 4 kişi. Ben bilmiyorum, biliyor musun diğerlerini? Ben çok eski takipçisiyim. Biz Serkan abi biliyoruz daha çok. Yani şu İşletme de şu an Türkiye'de yaşayan ilk 3 kişiyi say dersen en iyi tasarımcı olarak bire Mustafa abiyle Selçuk abi koyarım. Mustafa Erdoğan şu an her ne kadar gözükmese de ortada bence bu işin doğayenlerinden. Selçuk abi biliyorsun uluslararası arenada bizi Evet. sürekli temsil eden biri. Açtı artık olayı yani Selçuk abi öyle bir boyuta geldi ki artık yarışmalarda jüri üyesi artık. Yarışmalara gelme diyorlar yani gelme yeter. Serkan var bunların içerisinde. Onların arkasından sayabileceğim. Bir dönem işte Timuçin vardı, Batuhan vardı. Yani aslında Türkiye'de akvaryum hobisinin girişi biraz da hani bitkili akvaryumların oluşma dönemi Adis'in ilk kurulduğu dönemleri Öncülük denk ettiler geliyor. onu. Öncülüğünü onlar yaptılar. Yani o zamanlar aktif toprak yok. Mini landscape kaya alacağım. Abi İstanbul'a gittim. Kaya almaya. Yok Bursa'da yok. Hagen kum. Müthiş. Aquadeco. Herkes Hagen diyebilir ama Hagen aslında bir marka. Aldım geldim ilk bitkili akvaryumu kurdum falan filan derken ikinci çocuk doğacaktı. O ara 120-50-50 akvaryum var odanın ortasında. Hanım dedi istemiyorum ben bunu. Dedim evin bodrumunda bakabilir miyim? Müsaade var mı? Evin bodrumunda bakayım ben. Tabii ben 120-50-50'ye gelene kadar 6-7 tane akvaryum geçti benim elimde. Hepsi de Bodrum'da duruyor. Benim planlar farklı. Ne yaparsan yap dedi. İndim aşağıya 120'liği kurdum. Arkasından bir 100'lük kurdum. Bir 70'lik kurdum. Bir 50'lik, 30'luk, 20'lik. Bütün akvaryumları kurdum ben alt kata. Tabii alt kata kimse uğramıyor. Ben işten geliyorum aşağıya. Balıkların yanına orada takılıyorum falan. Benim akvaryum aşkım Lipses'le başladı. Lipses, karides, bitki. Bu üçlü. Boğaç. Tanır mısın? Biliyorum. Enis Yavuz. Boğaç'tan ilk kareslerimi aldıydım. Kardina kareslerimi. 14-15 yıl önceden bahsediyorum. Vardı ama çok yaygın değildi o zamanlar. Yani çok fazla revaçta da değildi. Zaten malzemeye ulaşamıyorsun. Aydın'a T8 lambalar vardı. T8, T5. Sonra T5'ler Hoparlar. çıktı. Hopar tabii. O hopar benim için o zaman ulaşılmazdı. Elektrik tesisatını kendimiz falan yapıyorduk. Bu 6-7 akvaryum zaten bir sene içerisinde 100 akvaryuma çıktı benim evim bodrumunda. Sen o zaman orada üretim kafasına mı gittin? Yo gidiyorum abi full black lepis gördüm. Çok hoşuma gidiyor. Bende yok, koleksiyon kafası. Tık koydum. Bir akvaryum hemen full black lepis. İşte Cardinal karides koydum bir tane. Bir tane işte atıyorum Moscow Blue, Full Red, oydu buydu derken akvaryum sayısı sürekli artıyor. Ve belli süre sonra o üremeye başladı falan filan. Üreyince yavrulara ayırayım mantığı. Aynen. Bitkiler çoğaldı ki o zaman hopar diyorsun ya. Yağmur oluğu var bilirsin. Plastik yağmur olukları var Evet. binaların üstüne. Ondülin de diyorlar. Heh, ondan alırdım kardeşim ben bir boy. Keserdim akvaryuma göre. İçine de parlak folyo. Kavisini kullanıp kasa yapıyorsun. Aynen. İçine 2 tane T8 florasa koyardım akvaryumun üstüne. Ama tür yaptım ben ya. Bitkiler o zaman. Dere kumunda bakıyorum.
Tabii o zaman seçenek çok da fazla yokmuş. Var, aktif toprak var ama imkanım yok. O dönem sana destek de olmamışlar, köstek de olmamışlar. Ne yapıyorsan yap Alt demiş. kata inene Heh, kadar. Yenge orada bir yenge vizesi, yengen vizesi alınmış. Tabu bileziklerle, işte yüzüklerle falanlarla filanlarla. Yenge sermaye de vermiş. Yani Bugünlere yenge sayesinde gelmişsin aslında. aynen öyle. Yani ya sağ olsun çok bunaltmadı. Ne zaman aşağı inip de o kadar akvaryumu görünce, ondan sonra fazla üreyenleri satmak zorunda kalınca, gelen giden olmaya başlayınca sıkıntı çıkmaya başladı. Ama asıl sıkıntı babada çıktı. Neden? Evi çökerteceğim dedi. Ya bu kadar akvaryum mu olur? Evi çökersin olmaz. Ne yapacağız? Üst katta oturup çıkart dedi akvaryumları. Babanın lafının üstüne laf söylenir mi? Bizde söylenmez açıkçası. Biz ataerkil bir aileyiz. Bizde baba bir şey dediği zaman bitti olay. Aslında bunun devamını soracağım abi şimdi sana. Yani senin aslında ticarete başlama kısmı. Aynen o. Aquashop, Pet Store'un oluşum adımlarını attığın dönem nasıl bir karar aldı? Yani seni orada ateşleyen şey neydi? Evet ya artık olmuyor evde, Bodrum'da. Ben artık bir Yok, dükkana girmeliyim ya da ticarete atılmalıyım adamın neydi? Orada aslında ateşleyecek bir durum yoktu çünkü 2009'da ben iflas ettim farklı bir sektörde. Çok ciddi bir Sen iflas. reklamcıydın önceden, ben Reklamcıyım öyle biliyorum. Normalde reklamcıyım ben. Reklam sektöründe yerimiz vardı. Kapattık, battık. Para pul yok. Yani dükkan açmak istiyorum ama Sermaye yok. oturuyorum evde dedi. Üzgünüm falan. Adam dedi ne yapacaksın dedi. Ne düşünüyorsun? Dükkan açmak istiyorum dedi. Nasıl açacaksın dedi. Bilmiyorum dedim. Ne kadara mal olur dedi. Atıyorum ben o zaman 10 bin lira hanımın üzerinden kredi çektik biz 10 bin lira. Bugünün parası da 100 bin liraya tekamül eder. 101 bin lira yapmaz yani mümkün değil. Dedim hanıma böyle iyi tamam dedi. Ben bağırır çağırır dedim ama tamam açalım dedi. Ne dedi şu an? Helal olsun. Açalım da nasıl olacak, nasıl edecek neyse ben çıktım dışarıya dükkan bakıyorum ediyorum falan. Benim ilk dükkanın fotoğrafını özellikle koyalım şöyle bir yere. Şöyle şuraya koyalım şöyle. Elimin arasında kalsın. Olur, şuraya koyalım. 20 metrekare dükkan. Dükkanı tuttum. Hangi gün tuttum? 15 Temmuz. Gittim eve. Sevinçliyiz. Dükkan tuttuk. Akşamda darbe girişimi. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Arkadaş bu kadar mı şanssız olur bir insan? 1500-1600 lira dükkana, kira, kapora, emlakçı parası verdim. Kaldı 8500 lira para. İçeri 15 tane 1 metrelik akvaryum koyacağım. Eski reklamcı olduğum için arkadaşım biri sağ olsun profillerimi yaptı. Akvaryum alacağım. 15 tane akvaryum o zaman 4200 lira tutuyor. Alamadım. 8500 lira para var. Resmiyete 1500 lirası gidecek zaten. 1500 lirayla verdim. 3000'e gitti zaten. Kaldı 7000. Akvaryum almakla bitmiyor da Bunun giydirmesi, seti, lambası bilmem nesi. filtresi olacak, aydınlatması olacak. Bir de O içine dönem- canlı da olacaksın. O daha büyük bomba. O daha büyük bomba. Gittim o zamanlar Fish Mekan vardı Bursa Balık Toptancısı. Biliyorum, Hüseyin buyurun. abi kulakları çınlasın. Gittim ondan ikinci el akvaryum aldım. 1200 liraya verdi bana. İkinci el akvaryum. 2 gün akvaryumları sil etmek falan. Neyse kurduk dükkanı biz. Balıkhane kısmına, lambalama herkes bir şeyler yaptı. Dükkanda 2 metre raf var. Bir sırası dolu. 1500 lira kredi kartım var. Onunla gittim malzeme aldım. Başka bir şey yok. Tabii resmiyette oydu buydu. Benim para zaten bitti. 1500 lira son kredi kartımla gittim. Malzeme aldım bir şey. Oğuz var bizim o dönem. O sağ olsun 3-5 poşet malzeme getirdi. Bir şekilde o dükkan açıldı. 1500 liraya da Bohem Pet'ten malzeme aldım. 1500 lira. Açılış var ertesi günü. Bu 1500 ben nasıl ödeyeceğim? Dükkanda mal yok ki. 1500 liralık mal var. O 1500 liralık malın da zaten 800-900 lirasını pipa filtre almışım bilmem ne almışım. Akvaryumlarda Yani kullanmışım. kendin kullanmak. Kendim kullanmışım, boş kutular var. O zamanlar TYM vardı, Türkiye Yem Merkezi. Biliyorum Ondan ama. boş kutular aldım ben. Onları koyduk rafa falan filan derken biz bir şekilde hazır konuma getirdik. Ertesi gün işte açılış. Tabii onun öncesine benim Bursa Akvaryum Kulübü diye bir Facebook grubum vardı. Onu kurmuştum ben. Tabii oradan bir altyapı vardı, bir çevremiz vardı bu işle ilgili. Neyse yarın açılıyoruz falan filan, ilanlar bilmem neler. Ertesi günü dükkanı bir şekilde biz doldurduk yine. Hani belli bir seviyeye getirdik. Abi dükkanda benim ürettiğim nefisesler var. Gemlik'te bir abimiz vardı, ciklet üretiyordu. 3 kova ciklet getirdi. Onları koydu. koydu. Açılışa 1 saat var. 6-7 tane akvaryumda boş hala. Bir baktım Mahmut abi geliyor sallana sallana. 2 kova elinde. Aha dedim balık geliyor. Mahmut abi de böyle diskus getirdi. Hayda. Açılışa bak. Lepistes, diskus, ciklet. Bu kadar. Başka bir şeyim
yok. Hoca geldi, dua etti, bismillah dedik. İşte o ara 30-40 kişiden fazla giren oldu. Giren arkadaşların benimle emeği çok fazla. Çünkü benim inanmamı sağladılar. Tabii çok büyük, çok güzel bir destek olmuş. Yani benim inanmamı sağladılar. 2016'dan beri 10 yıl dolu dolu işletmecilik dönemimiz, dükkancılık dönemimiz. Bu şu anki bulunduğumuz dükkan benim 4. dükkan. Ben senin bundan bir öncekini biliyorum, bir de bunu biliyorum. Ondan Diğer öncesi ikisini alt bilmiyorum. parmak. O 20 metrekarelik dükkan. O arkadaşlar benim inanmamı ve bu noktaya gelmemi sağladılar. Zaten ben şu anki bulunduğum konumu hayal bile edemezdim açık konuşmak gerekirse. 20 metrekare dükkan, 2 metre raf, 3-5 tane mal. 3-5 akvaryum, 40-50 kişinin desteğiyle nereye girebilir bir insan? Ya 20 Yani. metrekare dediğin şu an o kadar küçük ki bu dükkanı mağazaya görünce. Burası kaç metrekare abi? 350 metrekare burası toplam. 20'den 350'ye. Yani o zaman ben tek tek alıyordum malzemeyi yani. Bir tane alıyordum, satıyordum, bir tane alıyordum. Konsiye kültürü var mıydı o zaman? Yok, kimse tanımıyor. Yok Evet. öyle bir şey yok. Yani var yok. O gün 40 kişi gelen var, 40-50 kişi. Geldiler, alışveriş, bilmem ne açılış falan filan. O benim 1500 lira kredi kartı vardı, hatırlıyor musun? Evet. Akşam eve gittim. Hanım dedi ne yaptın? Vallahi gelen giden oldu dedim ama raftaki balıklar aynı dedim. Çok fazla bir şey satılmadı dedim. Mal daha aşağı yukarı duruyor dedim. Ne topladın falan dedi. Bilmiyorum ki dedim. Çıkarttım ceplerimi saydım abi. Kredi kartım parası çıkmış elhamdülillah. O akşam gittim kredi kartımı getirdim. Dükkan, ticari hayatla ilgili bir sorum daha var. Bu tam bu noktaya geliyor. Açılışı yaptın, kurdele kesildi, bismillah dedin, dükkan açıldı. İlk müşterin kimdi? O ilk kazancın kaç liraydı? Ne hissettin diye bir sorum olacaktı. Aslında sen bunu yanıtlamış oldun. Siftahı babam yaptı tabii ki. Kayınpeder falan onlar vermiş. Rakam olarak tam hatırlamıyorum şimdi geçmiş zamanda. Çok gurur verici bir şey olmalı ya. İlk gün böyle arkadaşların sana destek olup Şu an onu bile böyle çıkartmak. tüylerim diken diken oluyor yani hissediyorsun bazı şeyleri. Yani Mahmut abiyle hala görüşürüz. O da dükkan sahibi oldu şimdi Ankara'da. Karaca Akvaryum. Selamlarımızı iletelim. Mahmut abinin emeği çoktur bizde. Hani atıyorum o dönem birçok ismini şimdi sayamayacağım birçok insan var. Birçoğuyla görüşüyorsun hala. Hala görüşüyoruz. Bir sıkıntı yok. Onlarla görüşüyoruz. Yani o zaman bana biri deseydi ki Gökhan hayal et. Dükkanı açtın ilk gün bak ne kadar güzel insanlar arkadaşlar yalnız bırakma seni. Ne kadar hayal edebilirsin ki öyle bir dükkanda? Ne hayal edebilirsin? Çok şevkin olması lazım abi. Abi Rabbim nasip etti. Biz de emek verdik. Ya sevilen ya nefret edilen bir adamım zaten. Yani insanlar beni ya seviyorlar ya nefret ediyor. Benim ortam yok. Çünkü doğrucu Davut. Benim hep kuyruk dik. Sert mizaçlı bir insan olduğum için bu da insanların yüzünden. Çünkü hayatta o kadar büyük darbeler yedik ki istemsiz bir şekilde aslında pamuk gibi kalbim vardır. Beni tanıyanlar çok sever mesela. Ya, bu istemsiz olan bir şey. Ne diyorduk? Senin aslında ilk o 20 metrekaredeki açtığın dükkan sana tabii ki yetmez. Çok küçük bir alan da. Aslında yetmez diye bir şey yok ya. Ben ikinci Ona dükkana göre. nasıl geçtim biliyor musun? Bilmiyorum abi. Kaan abiyle videonuzu izledim bu arada ama çoğunu hatırlamıyorum. İkinci dükkana müşterilerin verdiği parayla dükkan tutarak geçtim ben. Kapının önünde oturuyoruz arkadaşlarla. Abi büyüt dükkanı, abi büyüt dükkanı, abi büyüteyim de nasıl büyüteceğim? Bende para yok. Olan parayı malzemeye yatırıyorum zaten ben. Alıyorum, satıyorum, alıyorum, satıyorum, alıyorum. İşte dükkanı doldurma uğraşıyorum, toparlama uğraşıyorum. Herkes 5'er 100 lira, 1000'er lira para verdi. Bir anda alt tarafında 100 küsür metrekareymiş. Öyle bir şeydi. Sonra ben o dükkanı alt katını tuttum, üst katını tuttum. Altı 600 parmak metre, 600 metrelik bir dükkan oldu toplamda. Ben dükkanı öyle tuttum ikinci dükkanı. Müşterinin verdiği parayla. 600 metrekare. Sonra o parça parça diğer yerlerini kiraladım ben onun. 600 metrekareydi orası da. Tabii biz o kadar alanı doldurmadık. O ayrı bir konu. Yani deposu vardı çok büyük Bodrum'da. Koca binanın boydan boya Bodrum'uydu zaten. Peki üçüncü dükkan Üçüncü dükkan arkası var. Atevler'de eski olan. Evet. Atevlere ne attı seni abi altı parmaktan? Parmak haritayı açtım böyle Nilüfer'in ortası parmağımı koydum burası. Yani yoksa taşındık falan evi taşındı değil. İki dükkanda da dükkan satıldı benim. Hadi ya. Boşalt. Çıkmaya Ben- zorlandın yani. Ben kullanacağım. Ben de çok şey yapmadım. Abi istedim. o zaman senin ikinci dükkandan üçüncü dükkana İkisi de geçmek satıldı. ölüm olmuştur ya. Zulüm olmuştur ya. O zaman zulüm de asıl zulüm bu dükkana geçmek oldu. Ama geçmemiz gerekiyordu o noktalardan. Geçtik diye Şu düşünüyorum. an mağaza yani. çok güzel. Zaten siz mağazayı şu an görüyorsunuz. Çok daha güzel bir mağazamız olabilirdi ama biz de biliyorsunuz sektörel olarak. Yani benim çok güzel bir galerim var ama hayatta tutamıyorum şu anda. Burayı aslında bitkilendirmem lazım, uğraşmam lazım ama zamandır iş boşta duruyor. yoğunluğundan yani yetişemiyorsun. Allah'tan bizim bir ablamız var biliyorsun. Seçil abla olmasa ne yapardık bilmiyorum yani. Yani burayı sen faaliyete geçirsen buradaki galeriyle ilgilenecek bir adam olması lazım. Tabii şart. Birini faaliyete geçirelim ya. Ben Aquashop'a ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Hatta ben ilk Mavi Melek karidesimi senden almıştım. Eski dükkanda. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Buradakileri faaliyete geçirme şansım yok. Niye yok? Çünkü biz aşağıdayız ya sürekli. Gözün üstünde olmuyor. Ama şöyle bir şey var. Girişteki kolonun dibine güzel bir stand yapıp oraya 7-8 tane
Nano, Pico, Show Tank yapacağım. Çok güzel. Getireceğim çünkü en azından gözümüzün önünde olduğu zaman bakabiliriz. Siteyi aktif hale getirdik. Evet, bu arada sen site üstüne bayağı yoğunlaştın bu ara. Yoğunlaştık çünkü çok fazla dışarıdan talep oluyor. Telefonlara yetişemiyor. Şu an 3 tane şirket hattı kullanıyoruz. Ona rağmen yetişemiyorsun. Çünkü içeride müşteri olduğu zaman telefonla fazla vakit geçiremiyorsun. Geçiremez. İnsanlar yanlış anlıyorlar, olmuyor. Sakal bıyık misali. Bir şey desen daralıyor. Allah'tan bana alıştılar da ben bağlanıyorum, geçiyorum, kapatıyorum telefonu. Çözüyorum tanıdıklarla, sıkıntı olmuyor. Gel diyorum, ne arıyorsun diyorum. Biliyorsun bize toptan var. 5 shoplara toptan mal veriyoruz. Onun haricinde internet sitesi var, ticaret var. O apayrı bir iş, apayrı bir dünya. Oraya yoğunlaştık, orayla ilgilenmek zorundasın. İlgilenmeden olmuyor. Hatta Sahibinde de ilan giriyorsun bir yandan. onu da ablanın kızı var işte bizim Melisa. O onda. Allah'tan o beni kurtardı. Kafa zehir. Yani bu işin tasarım boyutu var, kurulum boyutu var, dışarıdaki işler var. Gidiyor Yani musun dışarıya bakımlara, tasarımlara? bakıma çok fazla gitme taraftarı olmuyorum. Kendi kurulumum değilse zaten gitmiyorum. Eğer kendi kurulumumsa işin arkasında durmak adına gidiyorsun. Tabii en Ama azından kuruluma çok neyin gidiyoruz. nasıl biliyorsun, hakimsin çünkü. Yani kuruluma çok gidiyoruz, tasarım yapmaya çok fazla gidiyoruz ama işte imkansızlıklar, zamansızlıklardan dolayı aslında her türlü profesyonel ekipmanım olmasına rağmen kurumlarda video fotoğraf çekmeye zaman olmuyor yani. Çünkü tek başına çalışıyorsun, hızlı bitirmeye uğraşıyorsun her Bitsin şeyi. dükkana geri döneyim, işler aksamasın. Yani bazen işte levha üzerine dükkanda tasarım yapıyorsun, al diyorsun gitsen işte konumun usulünü sen halledersin Yaparsın diyorsun. yaparsın. Nazımız geçen oldu mu yaparsına dönüyor iş. Zaten ben hazır levha üzerine yaptığım için tasarım hiç uğraşmadı. Tık akvaryum içine koyuyor, basıyor suyu. Tasarımı kendin yapması çok keyifli bir şey aslında. Keşke herkes ekipmanı, materyalleri alıp da kendisi yapsaydı. Benim hayat felsefemde bu var. Bilmediğim iş hakkında ben çok fazla şey yapmıyorum açıkçası. Bilmiyorsam bilene yaptırmayı tercih ediyorum. Hobide mutlaka kendileri yapsınlar ama şöyle bir şey var. İlk akvaryumları bence yaptırsınlar, görsünler, deneyimlesinler. Onun üzerine zaten koyacaklar. Akvaryum her zaman öğreten bir şey çünkü. İlk akvaryum bence değerli ve önemli. Orada bir destek alınmalı bence. Yani ilk akvaryumu düşünüyorum şöyle plastik bitkiler, işte soğuktan kayalar, mayalar, Değirmen Japon var mıydı? melek falan değirmensiz olur mu ya? Yeşil iç filtre. Tabii hepsi vardı. Yani bunların hepsi vardı. Ben meraklıydım, araştırdım. Bir de akvaryum yani tasarım bence görme sanatı. Yani tasarım yapacaksan görmeyi bilmelisin. Şu su şişesinin ikimiz de fotoğrafını çekeriz. Ama herkes farklı çeker. Herkes farklı bakar. Tasarım da aynı şey aslında. Görme sanatıdır aslında. Tasarım, herkes tasarım yapabilir. Çok güzel tasarımlar yapabilir. İlk akvaryumda destek almalı, ikinci akvaryumu mutlaka kendi yapmalı. İlk akvaryumda neden dışarıdan destek alınmasını özellikle tavsiye ediyorum ben. İlkler başarısız olduğu zaman benim gibi katır gibi inatı yoksa karşıdakinin Bırakıyor. bırakıyor. Standart soru kalıpları var ya, web sitesi ne zaman doğurur diye espri yapıyoruz. Araştırmıyor abi kimse çok fazla. Şimdi de yapay zeka Oy. çıktı daha kötü oldu ama. Ya yapay zeka da çok güvenilir değil ama işte biz mümkün olunca %100 gerçek deneyimleri, sağlıklı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Ama insanlar araştırmıyor abi. Akvaryum hobisi gridir. Bir kere bu konuda anlaşmamız lazım. Çünkü bizim yapmış olduğumuz iş amatör bir meslek. Eğitim yok. Üniversitesi olmayan, eğitim olmayan her iş amatör meslektir. Bizim işimiz amatör bir meslek. Gridir. Atıyorum sen kulağını böyle tutarsın, ben böyle tutarım ama sonuçta ikimiz de kulağımızı tutarız. Evet. Sen farklı materyallerle, atıyorum Evolve'mi seversin, ben Dutch severim, o onu sever. Sen farklı yaparsın, ben farklı yaparım ama bir doğru olur. Atıyorum yani benim inadımın böyle inat olduğu noktalara var. Japon'un yanına melek bakıyorlar abi. Transkinetik koyuyorlar. Ve şey oluyor, sen sağlıklı olmuyor diyorsun. Ben yaptım oldu diyor abi adam. Ya da benim dayım 3 yıl baktı fanusta Japon'u diyor. Aynen öyle. O yüzden de Tamam diyorum ben de o zaman. evet. Ama doğru. Benden alamazsın kardeşim, git başka yerden al diyorum. Japon'un yanına başka balık gitsene ben vermiyorum. Ben satmıyorum. Keşke her satıcı sen gibi olsa, anlatsa yani, bak kardeşim bu balıkla bu olmaz, şununla şu olmaz deyip Herkese de her şey anlatılmıyor ki. anlatamadığın Şimdi noktada biz- da yapacak bir şey yok. Müşteridir, ne isterse vereyim oluyor yani. Yani o da oluyor. Zaten benim böyle takıntılı noktalarım var. Bir de metilen mavisi. Severiz. Çaya atarım her sabah, çaya 2 damla. Beni benden alıyor yani İlk metilen defa bir şey mavisi. söyleyeyim mi? Metilen mavisi benim çocukluğumda yaptığım en büyük hataymış. Ben lepistes yetiştiriyorduk ortaokul yıllarında. Ben metilen mavisinin ne olduğunu bilmediğim için akvaryum Mavi. suyuna renk katmak için kullanıyordum. Okyanus havası versin diye. Ama mavi. şimdi hala bilinmesine rağmen, sosyal medya olmasına rağmen, yani yapay zeka bile yazsam metilen mavisinin ne için kullanıldığını söyler sana. Ama Yapay şimdi her zekayı şeye eğittiğin katıyor ya. zaman yapay zeka bak, benim sistemde de yapay zeka endeks içinde yapay zeka bulunduruyor benim sistemde.
sistemde. İşte bir dünya bloglar, makaleler var benim sistemde. Bu arada aquashop.com.tr ziyaret zaten- etmeyi unutmayın. Reklamlar. Canlı satışın yok sadece. Can satışı yok. İnternet üzerinden zaten yasak. Canlılar var orada. Bilgi amaçlı. İçeri işte hangi şartlarda yaşar, ne olur, ne biter diye bilgiler var. Ben canlı yollamıyorum. Yollamaya da karşıyım. Açık konuşmak gerekirse. Zaten kışın öyle bir vaktimiz yok. Ben balığın görerek alınması gerektiğini düşünenlerdenim. Çok ekstrem bir balık değilse, sadece sende yoksa görüp alma taraftarıyım. Sadece Evet. özel bir türdür, nadir bulunuyordur. O zaman olabilir de. Şey oluyor abi o zaman da. Canlılar ölü gidiyor falan, o kargolama sürecini geçtim. Bir de ilandaki resmin aynısını istiyorlar ya. O mümkün değil. Ya biraz önce bir müşteriyle de aynı şeyi konuştuk. Bizim tanklarımız teşhir tankı. Teşhir tankında bir balıktan nasıl renk bekleyebilirsin? Bekleyemez. Abi bunlar niye soluk gibi? Abi bütün gün lamba açılıyor, kapanıyor. Bütün gün kepçe giriyor akvaryuma. O balığın nasıl form tutmasını bekleyebilirsin ki? Tabii. Atıyorum akarkanda var. Denisoni. Rengi, Rengi- formu. Nasıl? Harika abi. Ben bu balıkları alayım şimdi alt kata getireyim. Hayalet gibi olurlar. Yani. Demin arkadaş kardinal tetra mı demişti. Ya işte onlar işte. Bunlar soluk. Yani sen onu kendi akvaryumuna uygun şartlarda kurulum Abi yaparsan biyotop patlıyor. nedir? İlk önce onu öğreneceğiz. Biyotop nedir? Akvaryum hobisine başlamak istiyorsan biyotop nedir? O sorunun cevabını bir kere bileceğiz. %2-3 kişi soruyordur, araştırıyordur belki. Şöyle bir durum var benim en çok karşılaştığım. Akvaryum alınmış ya da balık alınmış. Balığa göre akvaryum olur, akvaryuma göre balık olur. Her balığın bakım şartı farklıdır, istediği litre farklıdır, her şey farklıdır. Her balık, her canlıda bu geçerlidir. Yani yaşam alanı kuruyorsun, 50 santim akvaryum var, ciklet besleyeceksin. Sende duruyor, bak orada var, ben gördüm 70 santim içine atmışsın. Yavru onlar bir şey olmaz. Bence hobici ilk önce hanımından kaç santim akvaryum için izin alabiliyor onu bir bilecek. Yengen vizesi şart abi. Önce bir yengen Atıyorum vizeni al. 60 santimlik bir akvaryum izni alabildik diyelim. 60 santimde Çok güzel bir ölçü bu arada. ne bakılabilir? Ona bakmalı bence. Rengarenk olsun, rengarenk olsun. Abi rengarenk olmasın akvaryum ya. Olmasın. Niye olmasın biliyor musun? Şimdi bu canlılar kendi doğal ortamlarında sürü halinde yaşıyorlar. 60 santim örneği verdiğim için tetra grupları sürü yaşayan canlılar. Ben mesela sürü balığı bakılacaksa tek tür bakılmasını kesinlikle tavsiye Benim de mesela şu anki büyük kurulum 200 küsür litre olacak abi. İnşallah güzel bir akvaryum tasarımı yapacağım. Orada da sürü balıkları düşünüyorum ama orada tek sürü değil de bir arada olup birbiriyle anlaşabilecek sürü balıklar düşünüyorum. Mesela rasporalarla küçük tetra türleri gibi. Yani ben mesela akvaryumu 3'e bölen bir insanım. Ben bir akvaryuma balık koyacaksam 3'e bölerim. Zemin orta seviye, üst seviyede. Evet. Niye 3 seviyede yüzen canlı birbirini rahatsız etmesin? Aynen. Öncelikle. İkincisi akvaryuma baktığım zaman Dolu doluluk gözüküyor. oranını Hareketli yakalayayım. gözüküyor. Yakalayayım. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de uyumlu balıklar seçmek. Aynı bölgenin, mümkünse aynı havzanın balıklarını Evet. seçmek Orasında gerekiyor. katılıyorum kesinlikle abi. Yani birbiriyle aynı ortamda yaşamaya alışkın Ve birbirine zarar canlılar vermeyen daha keyifli olur. Aynı dili konuşuyorlar. Şimdi sen benimle sohbet ederken keyif alıyor musun? gayet. Çok Niye? da çok da rahatım Çünkü abi bu arada. ortak ilgi alanımız var. Akvaryum. Bir şey paylaşıyoruz. Akvaryum. İkimizin ortak ilgi alanı var. Ben araba sohbeti yapmaya kalksaydım ben arabanın sadece benzinli koyabilen adamım. Arabayla hiç alakam yok. Ne konuşabiliriz ki seninle? Akvaryum balıkları da aynı bence. Benim kombinasyonumu söyleyeyim sana o zaman. Şöyle bir akvaryum düşün. Zeminde pigme koridoras, orta seviyede raspora ya da tetra, üst seviyede de emin değilim ama bazı canlı doğuranlar olabilir mesela. Endler olabilir Pitme mesela. dedin ya ben şimdi şu çöpçü olayına da çok takıntılıyım arkadaş ya. Koridoras çöpçü olayına mı diyorsun? Koridoras çöpçü olan. Koridoraslar çöpçü değil arkadaşlar. Sürü balığı. Çok severiz bu arada. Ben çok severim. Sen hiç koridoraslardan oluşturulmuş bir akvaryum izledin mi? Türkiye'de görmedim yani yapılmış görmedim ama internette pigme Oliver Knot'un bir videosu var. Evet. Böyle tamurlu taşlardan Black Venezuela'larla kurduğu bir akvaryum var. Abi süper bir sürü. Makrakantalar. Abi Çok en az güzel. çok 50'li 100'lü koloni olacak. Pikme var ya pikme. Abi benim gözümde en iyi sürü balığı. Çok güzel abi. Karides'te de oluyor arkadaş. Karides'te de oluyor işte o yüzden. Benim gözümde en iyi sürü balığı. Bayılıyorum abi. Ben şöyle 2 metre bir akvaryum kursam kendime keyif için 300 tane pikme koyarım. Kafadan koyarım bak pikmeyi. Onun kaçarı yok. Orta plana ayrı balık, üst plana ayrı balık. Ne Onlara kullanırsın mesela? Şu akvaryumu kuruyoruz abi. Tamam mı? Bu akvaryumu- Zeminde pigme koridoras dedik. zemine pikme koymam bu akvaryumda. Koyduğunu düşün ya. Koymam. O Ne zaman koyacaksın abi kombinasyon zemine? bozulur. Ne koyacaksın zemine? Bu tonlarda bir akvaryuma ne konur? Black Venezuela konur. Orange Venezuela konur. Duplikarus orta. güzel olur. Orta grupta ben burada neyi tercih ederim abi? Penguen tetra tercih ederim tetra olarak. Penguen tetra ile kırmızı göz tetrayı tercih ederim. Neden onu tercih ederim? Benim için her akvaryumda bir astolis vardır. Bir astolis olmak zorundadır. Astorisi olmayan akvaryum olmaz. Ne olur burada? Diskus olabilir, melek olabilir. Melekleri koyduğun zaman zaten bu akvaryumda
baktığında üstte yakın balık koymuş oluyorsun. İki tür tetra, zaten dolaşan tetralar ikisi de ve diskus ve melek tarzı balıklarla büyük yapılı olduğu için çok uyumlu oluyorlar. Ve çok güzel sürülüyor. Benim akvaryumuma tavsiye ver abi o zaman mesela. Benim akvaryumum 145-50-30 yüksekliğinde. Shallow tank gibi. Ben büyük balık koymayacağım. Çok alçak olduğu için. Ben İçebilemezsin sen Rastoro akvaryum. tetra grubu gibi biraz daha minimal canlılar düşünüyorum. Üst seviye için ne tavsiye edebilirsin? Bir ara Yani tasarım ne olacak? Tasarım? Köklerle oluşan. Evet, jungle. Ben Blackwater'ı çok severim mesela. Bizim Blackwater Türkiye'de- olmayacak ama yine böyle tasarımlı bir akvaryum olacak. Ben orada Asterix olarak Cüce Amerikan tercih ederim. Ramirez olur, Apista türleri olur. Onları ben Blackwater'da kullanmayı düşünüyorum. O yüzden oraya böyle daha dediğin gibi pigmeler gibi ya da ne bileyim tetralar gibi Yani sürü... pikme olur orada da şimdi Blackwater olsa şeyi tercih ederim. Galaxy Rascolo. Nokta çok hoşuma Çok gidiyor. tatlılar abi. Turuncular da renkleri patlayınca akvaryumda alışınca. O olabilir. Lempaylara ne diyorsun? Yine Blackwater balığı benim için. Abi parlayacak o gözler. Onları da düşündüm aslında Blackwater'da ramların ya da apistoların yanına. Şimdi 140, 50, 30 yükseklik. Ne güzel plan yapıyoruz. Bu arada Aqua Shop'u değil de benim seti konuşacağız. Bizim sohbet uzuyor. Biz toparlayalım biraz. İnternet sitenden bahsettik. Dükkandaki ürün yelpazenden bahsedelim. Sen hangi kitledeki hobiciye hitap ediyorsun? Ürün yelpaze çeşitleri. Ben her objeye hitap ediyorum açıkçası. En alt gruptan en üst gruba kadar bütün ürün grubu var. Yani şu anda Türkiye'de bulunan dünya sayılı markaların hepsine bulunduruyoruz mağazamızda. Ekonomik sınıfta birazcık böyle alt tarafı tıraşlayarak yani fiyat performans ürünlerini elimde tutuyorum. Çok böyle hepten ürünü sokmuyorum dükkan açıkçası. Başıma artacak ürüne işim yok. Birincisi zaten firma garantisi vermiyorsa bana, firma ya da garantiyle müşteriyi zorluyorsa, müşteriyi suçluyorsa o ürünü ben kolay kolay dükkanıma sokmam. Zaten bazı ürünleri satarken de şunu söylüyorum. Bak kardeşim bu ürünü alıyorsun. Bir sıkıntı olursa ithalatçısı bu firma bununla muhatap olacaksın. Bak bana gelme. Bu fiyat performans ürünü. Özellikle söylüyorum. Şu an aydınlatma grubumuz zengin. Zaten Türkiye'de bir iki marka haricinde bütün markalar mevcut elimizde. Bugün Çiçeros da var. Netlea'da var. Atıyorum Milke'de var bizim kendi. Ximno var. En alt giriş seviyesinden en üst seviyeye kadar bütün armatür grubumuz var. Akvaryum ve mobilya grubunda Kreco ile çalışıyoruz. Onun haricinde bizim Denatral, bizim kendi markamız. markanda var. Filtre grubunda zengin çeşitimiz var zaten. Bayağı Üç şimdi filtre, demin dış gezdim filtre. abi. Filtre çeşidin çok fazla ya. Yani Sobo'dan Silkemi, tut, Ehayma, Fluvale. Tetrası, Sobosu, Fluvalı, Aquaeli, bilinen bütün markalar neredeyse var bizde. Marka demişken sana şu soru sorayım. Birçok kişinin merak ettiği ama aslında çok sağlıklı bir cevap bulamadığımız. Abi piyasada JBL niye bir anda kayboldu ya da ne oldu JBL'e? Bundan bahsetmek ister misin? Bir düşündün mü? Ben çok... Girmeyeceğim yoksa topa. Girmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü nahoş durumlar bildiğim için kendi açımdan da Bundan sonra tecrübe gelir mi etmiş. gelmez mi peki? Gelse de tutmaz bu saatten sonra. Bitti. JBL bitti mi artık Bitti. Türkiye'de? JBL bitti. JBL'i maalesef bitirirler. Ama baktığın zaman aslında JBL'e ihtiyaç var mı? Onun yerine Eheim aldı diyebilir miyiz? O konuda da ben birazcık nahoş. Ben şuna inanıyorum. Ben Gökhan Topuz olduysam, müşterilerimin sayesinde oldum derken bir de müşterilerin bana uyguladığı mobbingler yüzünden oldum. Ben hiçbir zaman büyümedim. Büyümek zorunda bırakıldım hep. Ben büyüteyim, daha fazlasını, daha iyi çeşit alayım diye hiçbir zaman uğraşmadım. Müşteri talebıyla büyüyorsun zaten. Bugün abi ben markalardan bahsedelim. Bazıları kızacak bana, bazıları küsecek belki ama Aqua. Polonya markası. Fiyat performans ürünü benim için. Benim için de. En önemli şey ne? Aqua'yı duyunca senin için. Garanti. Abi firma sorgusuz sualsiz 24 saat içinde çözüm üretiyor. En sevdiğim firma. Ceramanin, Sera. Aynı şekilde. Sıfır sıkıntı. Ve en önemlisi sürekli kendilerini yeniliyorlar. Sürekli teknolojiye ayak uyduruyorlar. Fluva. Sıfır sıkıntı. Eheim Tetra. Deniyor. Kendini geliştirememiş bir marka. Bundan 5 sene öncesine kadar müthiş. Son 5 yıl O konuda sana düşüşte. şurada hak veriyorum. Eheim'ın inceleyip gözlemledim ama çok demode gibi geliyor ya. Demode çünkü 15-20 yıldır hep aynı ürünler satılıyor. Ve teknik servis konusunda şu anda düzelttiklerini söyledikleri için tekrar biz çalışmaya başladık açıkçası. Ben ciddi bir süre markayı dükkana sokmadım. Eheim ve Tetra'yı. Yiğidi öldürüp hakkını da veriyoruz bu arada. Kimse alınmasın. Biz Eheim ve doğruları- Tetra'yı ben dükkana sokmadım. Niye sokmadım biliyor musun? Çok kötü bir mal olduğu için mi? Hayır. Kötü bir mal değil. Hele 5 sene öncesinde o zaman en iyilerinden. Vakkolar. Bir sıkıntı yaşadığım zaman teknik servis problemi.
İthalatçı problem. Ben niye müşteriyle papaz olayım ki? Ya arkadaş şunu sen benden parayla alıyorsun ya. Ben de firmadan parayla alıyorum bunu. Ben bedavaya almıyorum bunu. Bu adam bunun garantisini veriyor. Ben garantör değilim. Bugün beyaz eşya aldığın zaman nasıl beyaz eşyayı aldıktan sonra teknik servisi, ithalatçısı ya da üreticisi ilgileniyorsa bizim sektör de aynı. Değişmiyor. İnsanlar hani bize dandik mal sattı, adi mal, dandik mal satmıyoruz biz. Biz ürün satıyoruz. Bu ürünün artılarını, eksilerini bana soruna ben söylüyorum. Kimse bana diyemez. Ya Gökhan sen bu ürünün bana eksisini artısını söylemedin. Ben her ürünün eksisini artısını söylüyorum sorduğun sürece. Benim çekinecek, gocunacak bir yanım yok. Çünkü ben ürünleri fiyat performans olarak değerlendiren bir insanım. Ödediğim paranın karşılığında ne aldığıma bakarım. Sobo. Çılgın satıyorum arkadaş. Çılgın. Bak öyle böyle satmıyorum. SF 350F, SF 550F. Canavar abi. Önermediğim insan kalmadı şu askı filtrelere. Şu an depomuzda bolca mevcut fiyat Performans. Çok üst düzey diyemem ama o parayı veriyorsan çok iyi performans Abi alıyorsun. 1500 liraya Ses performans. Bak 1500 liraya filtre kullanıyorsun. 1500 lira bu filtre. 1500 liraya filtre kullanıyorsun abi. 1500 liraya ikimiz gidelim şurada arka sokakta pide yeriz sadece. Biraz da kola içeriz ya. Yemek parası. Yemek parası. Ya ondan da öyle bir üründen de zaten ultra bir şey beklememek lazım. Ultra bir şey bekliyorsan Silken kullanacaksın. Blue Blue Wall kullanacaksın. C serisi. serisi. Güzel. Bak aynı anda söylüyorum. Fiyat, performans. Bak C süresi bayağı ucuz. Şu an Çok mesela ucuz. askı filtre alıp denemek istesem C3, C4 deneyebilirim. Bak yani. o kadar ucuz ki yaptığı işe göre. Ha, insanlara şöyle bütçeye uygun gelmeyebilir. 2500-3000 bandında, 2000 ile 4000 bandında bir fiyatı var o ürünlerin. Alım gücüne göre pahalı gelebilir ama yaptığı işe göre fiyatı gerçekten ucuz kalan ürünlerden Bence biri. de uygun fiyat. Aquel de aynı şekilde. Neo var. Filtresi yok. Ha, diğer Difüzörleri var. Difüzör konusunda mesela en ucuz o. Fiyat Ben de sen gibi performans. fiyat performans gözüyle bakıyorum abi. Yani ondan daha iyisi var mı? Var. Joycart'ın ürünleri var bende. 3000 lira 4000 lira abi kaç kişiye satacağım? Bende de birer tane var. Yok dememek için. Bende difüzör girelim siteye. Şu anda bende 60'ın üzerinde difüzör çeşidi vardır. Crequas'ı da var. Sera'sı da var. Chiro'sun Tropical'i da de var. var. Ben Lamborghini seviyorum abi diyorsan Joycart var abi. APT var abi. Yani Son dönemde var. APT ile kıyaslamak istersen ben kıyaslayamam. Ben sizin kadar işin sektörün ya da o hobi klasmanının şeyinde değilim de. Gübre mi kıyaslayacağız? Evet. Kıyaslayalım. APT ile Master neydi? Markanın adını unuttum. Master'lı bir şeydi de. Ha anladım. Neydi? O ürün bende yok. Neydi Hiç onun o ürüne adı? girmeyelim. Bakmayalım mı? Oyuna hiç girmeyelim. Çok basit bir örnek vereceğim gübreden yana. Çok basit. Bizim Türkiye'de meşhur bir atasözümüz gibi olan bir deyim var. Su içsem yarıyor. Gübre de öyledir abi. Bitkiden bitkiye değişir. Bitki canlıdır bunu unutmayacağız. Tabii ki orası öyle de. Bitki de abi bitkinin isteklerini ben... Çok markalardan bahsettik. Bizi linçlemesinler sana. Şimdi bak çok marka var. Bende Çok gübre, var abi ya. gübre dediğin zaman bende Tropical var. Nixa vardı. Nixa var. Crystal Crequa Pro. var. Crystal Pro'nun abi bende gübresi yok. Ha, onlar su katkıları mıydı? Su katkıları... Videoyu çektim ama dikkat etmedim. Onlar su katkıları, onlar müşteri talebi olan bir ürün benim için. Onun çok güzel çalışan 4-5 ürünü var ama ben tam skalasından memnun değilim açık konuşmak gerekirse. Crystal Pro'nun mu? Çok güzel çalışan ürünleri var. Spotex. Müthiş. Çalışıyor. Çok iyi çalışıyor. Mitrozone Spotex, çalışıyor. Lemosil. Nemosilillo. Söktür git. Onun güzel videosu da var bende. Yeni bir ürün geldi. Levent Hanım anlatırken ben de uygulayayım isterseniz. Sudaki kireçlenmeye son. Çünkü artık söktür git var. Söktür git sudaki kireci bir anda söker. Benim sponsorlarından biri olursa. Yani Neo var gübrede, var oğlu var. Ben gübre olayına çok farklı bakanlardanım. APT uç nokta. Nixa fiyat performans. Ama ben setup'ımı neyle yaptım, nasıl yaptım? Bende hangi bitkiler var, ne istiyorlar? Low tech mi, high tech mi, yeni bir deyim çıktı mid tech mi? Midtek. Evet. Yeni bir deyim çıktı mid Orta tech'te. severiz abi. Midtek. O var. Ben şu an Yani- Midtek gidiyorum. Şimdi gübrenin biliyorsun sıvı gübre var, tablet gübre var. Besin değeri olan soylar var zaten elimizde. Var oğlu var. Gübre de abi ihtiyaca göre. Ama gübrede tek bir tavsiyem var abi. Biz Türkler ekmeksiz yemek yemeyiz. Bitkide potasyumsuz olmaz abi. Potasyumun olacak. Ne marka Ben kullandığına... de en çok kullandığım Ne ürünlerden biri yaptığına potasyum. bak. Bir akvaryum, metil akvaryumun varsa potasyumun olacak. Onu bir kenara koyacaksın. Ondan sonra besinle yaşayacaksın. Potasyum ekmek gibidir. Potasyumsuz olmaz. Ben sıvı karbon, potasyum ve demir kullanıyorum. Kırmızıyı severiz diyorsun yani. Aynen mikro makro arada atıyoruz da tabii biz Dutch Aquarium henüz girmedim. İnşallah ilerleyen süreçte ben de düşünüyorum. Ben yapmışım şurada belli 30-30 sayfada da videosu Hatırlıyorum var, sanki bozuk. ya. Aquashop'a geldiğim eski dükkandan ilk Neokardina karidesimi senden aldım. Bir de senden balıkhanenin girişinde miydi? Budama bitki almıştım senden. Kasanın girişinde. Tabii Ya kasanın eskiden öyleydi. girişindeydi ya da balıkhanenin girişindeydi. Kasanın girişinde o zamanlar ben hep Dutch yapıp oradan budayıp Aynen. satıyordum. Submers bitki candır abi. Mers'e girersek benim için en sağlıklı bitki imitro bitki. Submers, Emers geç.
in vitro bitki, en sağlıklı bitki, steril bitki. Herkes yetiştiremiyor abi işte. Ya da ne bileyim. Herkes yetiştirebiliyor. Bunun çok örneği var. Daha önce kurduğumuz, uzaktan destek verdiğimiz arkadaşlar özellikle yorum yapsınlar. Hayatında hiç bitkili akvaryum görmemiş insanlara uzaktan destekle müthiş taş akvaryumlar kurdurdum. Destek olursan olur. Ama şimdi budayıp al bunu dik dediğin sistemle in vitroya veriyorsun. Onun jelini temizle tik 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 tik. Herkes uğraşmak istemiyor. Yapar. Ama dediğin Hobi. gibi tabii ki daha sağlıklı in vitro. Yani in vitro en sağlıklısıdır. Onu ben söyleyeyim önce. Ürün çeşitliliği de çok. Biz ama çok bulundurmak konusunda işte zafiyetler yaşıyoruz çünkü çok çeşit var. Mesela her ürünü sokamıyorsun, her bitkiyi sokamıyorsun. Ömrü ne kadar abi? Sana 10 ben gün. gönderdim. 10 gün, 15 gün. 10 gün içerisinde satmam lazım. 15 gün Dolaba içerisinde. koysan? 15 gün en fazla. 2 hafta. 2 hafta. Çünkü bitki uzuyor. Büyümeye devam ediyor. Üst kapağı değdiğinde geçmiş olsun. Başlıyor çürümeye. En son firmalara giydiriyorduk ama inşallah linç etmezler bizi. Kargaşa linç lazım oğlum videolara. Ben şimdi 2 tane firmaya buradan laf söylesem ortalık karışır. Söyleme abi kayıttayız ama. Birçok markası atıyorum. Sobada birçok insan sıkıntı yaşıyor. Ben yaşamıyorum. Anında çözdürüyorum arızasını. Gerekirse sıfır ürüne takas ettiriyorum. Firmayla ilişki miyim? Ama firmayla Firma malın ilişki... arkasında duracak dediğim gibi ya. Firma malın arkasında duracak da. Abi lafını kesiyorum da şunu filtresini kapatabiliyor muyuz? Çişimiz geldi burada ya. Aquashop'un paludaryumu. Bunu da aşağı indirmeyi planlıyorum. Bence böyle akvaryum mağazalarının girişinde güzel şov akvaryumları, paludaryum, teraryum ne olması lazım. Çünkü sizin vitrininiz o aslında. Bak şimdi. Kesinlikle haklısın. Ama Ama işin bir de öbür tarafı var. Bunun bakımı var. Temizliği var. Ama en Bizim azından öyle bir şimdi zaman- yapacağım diyorsun ya. Bir tane de olsa güzel böyle bir şov akvaryumu. Ben yapacağım. Benim hani yapmama şansım yok. Ben Şey boşalıyor. üstteki su boşalıyor. Benim eski dükkanda biliyorsun yan yana kurulu bitki akvaryumları vardı. Orada bile yapıyordum. Hatta budama bitki satıyordum oradan. Çok mantıklı bir hamle biliyor musun ya? Pet shop yani bu akvaryumcularda Dutch Ekonomik. akvaryum. Bu da al abi. Ekonomik. Alan da memnun, satan da memnun. Çok ekonomik oluyor. O taraftan artısı var. Bir de ben kendim hobimi yapmış oluyorum ama benim yani gerçekten zaman anlamında sıkıntım var. Burada şu soruyu devreye sokuyorum o zaman. Gökhan Topuz geliyor sabah dükkanı açıyor. Dükkanı işletmeci gibi mi işletiyorsun, o hobici gibi mi işletiyorsun? Bir günün nasıl geçiyor dükkanda, Aquashop'ta? Abi tamamen psikolojik o. Yani ben hiçbir zaman işletmeci olamadım. Son bir yıl hariç. Son bir yıl işletmeci olduğum noktalarda kişi bazlı işletmeci oluyorsun. Yani kişinin yaklaşımıyla alakalı bu. Müşteri geliyor. Veli nimet. Eyvallah. Ama abi yani bazı insanlar çok zorluyorlar. Yani gerçekten zorluyorlar. Tabii o yani. zaman ticari oluyorsun. Anında ticariye dönüyorsun. Çok fazla zorlamıyorsun. Sorduğu sorulara doğru cevaplarını yine veriyorsun. Yine esnaflığını yapıyorsun. Yine işini yapıyorsun. Ama bazıları da bir giriyor dükkana abi. Bir selamünaleyküm diye iş var adamın. Abi nasılsın diye soruyor. Ben o adamım. Nasıl ticari göreyim ben o adamı? Nasıl ticari görebilirim ben o insana? Zaten hobiciyim biz abi. Hala hobiciyiz. Yani gördüğüm yerden belli zaten. Hobici olmasam ben buraya bu kadar parayı niye harcayayım? Niye böyle bir para harcayayım buraya? Duruyor burada bunlar. Burada görse. Bu kadara gerek var mı? 2-3 tane aşağıya kurardım. Dediğin gibi Nano Pico. Bitti gitti. Bu benim zevkim. Sadece belli insanlar için ticariyim. Onun haricinde hobiciyim. Bana geldin. Dedin ki benim 60 santimlik bir akvaryumum var. Ben atıyorum Aqual Ultra 1200 dış filtre istiyorum. Ticari olan ne var abi? Çakar geçer abi. Kusura bakmayın. Bende o yok abi. Buna gerek yok kardeşim. Bunu alabilirsin. Ben de ihtiyacın olmayan bir şey satmam ben kimseye. Hayır dediğin gibi yani adam nokta atışı yapıyorsa ben işletmeci olsam ben derim. Adam bunu istiyor tamam. Ama belki bir de başka belki başka akvaryumda kullanacak. Ama bir de madalyonun öbür tarafı var. Niye uyarmadın beni? Ya ben senin ne akvaryum olduğunu bilemem. Herkese uyaramam. Bir de hani Sormadın. sormadın da işte o adam anlamıyor ki. Anlatamıyorsun yani. Böyle güler yüzlü adamı hastayım. Ben zaten somurtkan adamım. Bu dükkanda bir tane somurtkan var. İkinciye gerek yok. Şuraya güler yüzlü giren bir insan ben daha çok ilgileniyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Daha çok yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaten ben bir ürünle ilgili hiçbir zaman atıp tutmam. Neyse artısı eksisi söylerim. Bana sorulan soruya doğru cevap veririm. Ama burada çalışan 3 kişi daha var. Biz 4 kişiyiz. Bazen çok yoğunluk oluyor. Cevap veremiyorum. Bizi sallamadı. Zaten işi var. O anda dükkan içinde 25-30 kişi var. Ben sana bir saatimi ayıramıyorum o anda. Bu benim elimde olan bir şey değil. Ben herkese eşit olmak zorundayım. Herkesin sorusuna cevap vermeye çalışıyorum. Ama bir taraftan öbür lafa giriyor. O giriyor. Yarım da kalabiliyor. Gelen misafir ne kadar hobiciyse biz o kadar hobiciyiz. Biz de ticari olabiliyoruz bazen. Çünkü olmak zorundasın o anda. Sonuçta burası bir işletme. Benim 3 tane evladım buradan kazandığım parayla hayatlarına idame ediyor. O işletme... Ama hobici ruhun ölmedi yani sonuç olarak. Abi hobici ruhum ölmüş olsa zaten herkes her istediğine ver Allah gitsin. Bir şey olmaz abi al abi. Yok o balığın yanına olur. Hep Abi olur. hala var ya böyle insanlar. Ama ve çoğu da- müşterileri de var abi onu da anlamıyorum Abi yani. çoğu bilinçsiz yapıyor ama. Bilmiyor ki. Japonlu o yaşam yaşa.
Oluyor abi, bakıyor. Bak ben koydum, yan yana duruyorlar. Bilmiyor. Ben öyle Bilmeyince- insanlarla karşılaşırsam hiç bir şey dememe yoluna gidiyorum. Yani biri bir şey sormuyorsa, o onun için doğruysa ben de karışmıyorum. Hiçbir- Çünkü sen o zaman ya çok bilmiş oluyorsun ya da Aynen. Ya seni bir de farklı biraz önce konudan- bahsettim ya. Bu hobi gri. Herkesin doğruları farklı. Hobici ruhumuz her daim var. Olmasa zaten bu işi yapamazsın. Bu iş çok zor bir iş. Abi iş konusuna gelmişken yine sıradaki sorumuz da işle alakalı olacak. Herhangi bir hobici kendini geliştirmek ya da ben olabilir. Ben de Aqua Shop gibi bir dükkan açmak istiyorum. İlla bu kadar profesyonel, büyük yatırım isteyen bir şey olmasına gerek yok. Ben bugün bir akvaryum dükkanı, akvaryumcu, akvaryum mağazası ne dersen dükkan açmak istiyorum. Ne tavsiye edersin ya da tavsiye etmezsin? Tavsiye etmeyeceğim tek bir kısmı bizim yaptığımız iş hayvancılık. Bayram yok. Hafta sonu tatili yok. Mesai saati yok. Zaten hobiciler gece 11'den sonra yazmayı çok seviyorlar genelde, biliyorsun. Kendine vakit ayıramaz. Onu söyleyeyim. Kötü tarafı bu. Herkes yapabilir bu işi. Bu işi yapmakta bir sıkıntı yok. Ama benim en büyük tavsiyem, çıraklarını yapmadığı işin ustalığına soymasın kimse. Bir Altyapısını katman oluşturmadan kimse yapmasın bu işi. Atıyorum, senin YouTube kanalın var. Ya atmıyorum. Gerçekten var. Var. Şu anda oradayız. YouTube kanalım var. Evet. 1. Bonus. Akvaryum hobisiyle ilgileniyorsun. Çok 2. seviyorum. Akvaryum işi yapan tanıdıklarım var, pet shop'lar var. Onların yanına gidip gözlemleyebiliyorsun. Hobicilerle muhatapsın direkt. Bir tek ne yok? Toptancılar yok. Bil bakalım ne yok Gökhan abi. Sponsorluklarla sana ürün yollayanlar mutlaka var. Onlarla tanışmaya başlıyorsun yavaş. Network kuruyorsun yine. Network kurmuş oluyorsun. Senin aslında şu anda bir altyapın var. Ama bu altyapı yetmiyor işte kardeşim. Yetmiyor. Öncelikle bu altyapıyı yapacaksın. Sonra da şunu kendine ilk edinmen lazım. Ben büyük olacağım hedefiyle girmeyeceğim bu işe bir. Sen ne kadar büyüksün ya da küçüksün, bunu müşteri belirler. Müşteri talebi oldukça sen çeşitliliği artırsın. Bende 3000 üzerinde kalem ürün var. Bazı ürünler var ki yılda bir tane satıyor. Ama müşteri onu sorduğu için ben bir tane de olsa bulunduruyorum. Bazı ürünler var günde 20 tane satıyor. O bir ürünü almak için gelen müşteri farklı kalemler de alıyor olabilir. O Alıyor senin ya da için. şunu söylüyor. Ya Hatta ben Gökhan'a gittiğim zaman her şeyi buluyorum kardeşim. Benim aradığım her şey var bu adamda, yani başkasına gerek kalmıyor diyor. Yani bunu da ben her istediğimi bulabiliyorum. Ya da atıyorum istediğimin muadili vardır. Direkt aynı marka yoksa bile muadili mutlaka vardır. Bunu özellikle söyleyebilmek önemli. Dükkan açsınlar, rızk Allah'tan. Ama çıraklarını yapsınlar abi. Yani bir pet shop'ta gerçek anlamda en azından bir sene geçirsinler. Abi deneyim zaten sende de var baktığın zaman. Ama evde hobi yaptığın deneyimle işletme, yani o balıkhanedeki deneyim aynı bir değil abi. Aynı, sadece büyük versiyon aslında. Bence aynı. Değişen bir şey yok. Burada en etkili olan şey, bir, toptancı tanıyacak. 2, müşteriyi tanıyacak. Bu ikisi çok önemli. Bundan sonrası zaten geliyor. Doğru bir bilgi donanım lazım. Atıp tutarsan bu işi yapamazsın. Nasıl yapamazsın? Büyük ölçekli yapamazsın. Büyük ölçekli yapmak istiyorsan müşteri seni büyütecek. Sen kendin büyüyemezsin. 1 milyar dolar bu işe yatırdım. 10.000 metrekare alan yaptım. Bu işin tutma olasılığı var mı? Var. Çok çeşitli mal koydun, uygun da sattın, yaptın. Sadece yapmış olmak için yaptın. Sürdürülebilir olur mu acaba? Yani yapmak istediğin için yaptın. Ama o zaman Sadece da biz hobici kafasındayız ya. Keyif vermez ki. %100 ticarete dönüyor o zaman. Zaten sen hepsini, yani elini sokmadığın akvaryuma adam tutacaksın. Tek başına bu iş yapılmaz bir. Bir işletme belli bir metrekarenin üzerine çıktığı zaman hobiden çıkar. Ben şu an sınırdayım. Açık ve net. Sınırdayım ben. Ne işletmeciyim ne hobiciyim. Ben bunun bir tık daha üstüne çıkarsam işletmeciyim ben artık. Çünkü zaten benim hobi yapmaya vaktim kalmıyor ki. Ben bilgisayardan kafamı kaldıramıyorum. Geldiğinde neredeydim ben? Bilgisayar başında. Bilgisayardaydın. 2 tane monitör, %1 hesapla, %3 hesapla. Firmadan ne kopartırsam kârdır, müşteriye yansıtırım. Yok hediye ederiz, onu yaparız, bunu yaparız. Yani mantık ona gidiyor. Hediye gelecek. Hangi hediye? Ben tavsiye ediyorum ya, pet shop açabilirsiniz ama evle iş arasında bir hayatınız olur. O derece yoğun diyorsun. Hobici mantığıyla çalışacaksınız. Ama işletmeci olursanız bu ticaret farklı bir ticaret, güzel bir ticaret. Aç kalmazsın net bir şekilde. Yani network ve senin pazarlama stratejin mi diyeyim, insanlarla olan iletişimin mi diyeyim, o Ya ben o bağıra devre- çağıra mal satan adamım, yani sen şahitsin yani burada gelen müşterilere. Hani bağıra çağıra mal satan bir- Bağırmışlığı var bu arada. Bağırmak samimiyetten kaynaklı. Bazıları da beni sinirlendirmeyi çok seviyorlar. Geliyorlar benim burada böyle sinirlendiriyorlar. Fırça yiyorlar. Hoşlarına gidiyor. O da ayrı bir konu da. O da enteresan. Öyle. Acıdan zevk alanlara ne diyorlar? Mazoşist. He, ondan galiba onlar ya.
Arkadaş ya. Hobiye ilk başlayan Gökhan'a böyle bir şey demek istesen ne derdin? Yaptığın hatalar olabilir. Çok iyi bir adım atmışsındır. Şunu şöyle yap. Benim anam Lazlıcı. Onun inadı var birazcık. Geçmişteki Gökhan inatçı olduğu için başarılı oldu. İnatçı ve doğru bildiğinden şaşmadığı için başarılı oldu. Ben geçmişteki Gökhan'a ne desem boş. Çünkü geçmişteki Gökhan o kadar büyük kazıklar yedi ki şu anda da yemeye devam ediyor. Geçmişteki Gökhan'a sadece şu söylenebilirdi. Hayal edemeyeceğin yere geleceksin bir gün. Yani onu söylersin. Yani ben hala şunu söylüyorum. Ben hayalimin çok üstünde bir yerdeyim. Allah işini gücünü rast getirsin bu arada. Peki Aqua Shop'un gelecekte nerede görüyorsun? Hani bu seviyede işletmeyi ilerletecek misin? Sürpriz mi olur? Dediğin gibi yoksa müşteri mi seni bir yere taşır? Ben her zaman aynı Projen şeyi var mı söylüyorum. yani Ben her burayla? zaman aynı şeyi söylüyorum. Müşteri bizi bir yere taşıyacak ama biz öncelikle hedefimiz şu anda e-ticaret. E-ticareti biz farklı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şu an ciddi bir yatırım yaptık e-ticaret üzerine. 2027'de sitemiz tamamlanmış olacak. Şu anda faal zaten. Hani binin üzerinde ürün var sitemizde. Fiyatlar da ekonomiktir. Fiyat konusunda biz elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gökhan ne kadar büyür hiçbir fikrim yok. Müşteri büyütüyor zaten bizi. Biz istesek de kendi başımıza büyüme şansımız yok. Müşteriye bağlı ama Gökhan'ın bir hayali var. Artık emekli olmak istiyor Gökhan. Hadi ya. Emekli olmak istiyor. Ne istiyor? İşte yani aslında çocuklarım var ama büyük kız benim maalesef bu işi yapmak istemediği için. Burada olsa sanırım ben yavaş yavaş kendimi emekliye ayırır ama yine bu işi yapmaya devam ederdim. Abi yine 20 metrekare bir dükkan. Daha hobi kafası. Tamamen içerisi tasarım akvaryum. Sabah açacağım. O da ismim özel turbolarla kupon. Müşterim yine olsun. Gelsin akvaryum olduğu gibi getirsin. Hepsini nanotank olsun. Daha butik. Butik. Butiğin de butiği. Keyif alarak bir şeyler yapmak. Ama maalesef yaşam standartları, ekonomik koşullar Ülke gerçekleri. buna el vermiyor. Bugün biz buradayız. Büyüdük. Büyümek zor bir süreç. Hala sancılarını çekiyoruz. Hala sıkıntılarımız var. Büyümek zor. Niye zor biliyor musun? Tek başına olduğun için zor. Birden fazla canından olanla yaparsan bambaşka. Dışarıya Sırtındaki bağımlı, yükü paylaşabiliyorsun en azından. dışarıya bağımlılık zor. Meşhur bir lafım var benim. Buradan herkese tavsiye ediyorum. Rutinde hayat vardır arkadaşlar. Mümkünse rutininizi bozmayın. Rutin her zaman iyidir. Ne dedim ben biraz önce? İşten eve, evden işe. Allah bozdurmasın, şaşırtmasın. Hastaneye de girebiliriz. O yüzden rutinler her zaman güzeldir. Ama kaldırabileceğin rutinlerde kalmaya çalış. Evet. Müşteri bazen zorluyor bazı konularda beni. Yani yapabileceğim var, yapamayacağım var. Yapamam yani. Benim ona kapasitem yetmez. Yetmez abi. Ben normal bir insanım. Ticari geçmişim uzun yıllara dayanıyor. Çok uzun yıllardır ticaretle uğraşıyorum. Ama ve lakin kaldıramayacağım yükün altına çok fazla girme taraftarı değilim ben. Şu an bu dükkan benim için hobiyle işletme arasında kalmış, sıkışmış güzel bir dükkan. Hayalimin ötesi zaten. Bundan fazlasını ister misin diye soruyorsan dükkan olarak istemiyorum. Açık konuşmak gerekirse. E-ticaret okey büyüyebiliriz. Onunla çünkü adı üstünde ticaret yapacağız. Günümüzde de adapte olman lazım. Artık internet çağı diyoruz ya. Bir Yıllardır de diyoruz da. benim en çok söylediğim bir laf var. Para kazanmadan fantezi yapamazsın kardeşim. Abi zaten böyle bir işletme yapıyorsan para kazanmak için yapıyorsun. Ama sevdiğin işi yaparak para kazanmak için yapıyorsun. Sevdiğin işi para kazanarak yapsan da doğru paraya kazanamazsan o sevdiğin iş sevdiğin iş olarak kalıyor. Sevdiğin işte fantezi yapamazsan bir anlamı yok. Burası bir fantezi alanı şu anda. Çok önemli bir yer değil burası. Baktığı zaman buraya gelen müşterinin %3'ü %5'i buradan haberdar giriyor çıkıyor bakıyor. O ayrı bir konu. Ama %97'sinin buradan haberi bile yok. Ölü bir yatırım mı? Evet üst kata ben 2,5 milyon lira para harcadım 2,5 sene önce. Hatta buraya tasarıma gelmişlerdi abiler. Allah razı olsun yani. Onları da videosunu bulursam koyayım videonun burasına. Selçuk abi işte biraz önce konunun başında Yıldızlar geçidi gibiymiş burası da. Yani biraz öyleydi. Bu işte en çok keyif aldığım noktayı söylüyorum sana. Ben çok güzel insan biriktirdim. Çok güzel dostluklar edindim. Çok güzel insanlar tanıdım. Bu işin en keyifli yanı o olduğuna inanıyorum. Yani hobi değil. Hobi de bir noktaya kadar. Malatya'dan kalktı geldi Selçuk abi. Ne para var, ne pul var, ne bir istek var, ne bir talep var. Çanakkale'den Kaan geldi. Ben dedi çekimlerinizi yaparım kardeşim. Ayıp ediyorsun ya. İstanbul'dan Levent geldi. Birçok insan geldi. Burada bana destek oldular. Bunu parayla satın alamazsın kardeşim. Biri şu anda Selçuk abi arasın desin ki ben 100 metrekare, burası 92 metrekare şu üst falan. 72 pardon. 72 metrekare bir showroom galeri yapacağım desin. Selçuk abiye gitsin. Selçuk abi parayla yaptırsın bakalım hadi. Sadece vakit de değil bu işler abi. Bak parayla yapılan işle gönülle yapılan iş arasında çok büyük fark var. Orası kesinlikle öyle abi, katılıyorum yani. Burada tamamen dostluk, ahbaplık devreye girmiş. Yoksa adam kalkıp Malatya'dan da gelip sana Tanımız- değer vermiş yani. Ortaklarımız Türkiye. Bunu mu yapmıştınız? Onu yaptı.
Ortak tanıdığımız Türker. O benim Bodrum var ya, o Bodrum'dan bitki almaya geliyordu Türker'e. Ben oradan tanıyorum Türker'i. Düşün bak kaç yıl olmuş, 15 yıl olmuş. Şimdi o da dükkan sahibi, o da işletmeci. O da güzel şeyler yapıyor. Hocam sayılır benim Türker abi. Sana Allah Yani sağ olsun. Türkiye'yi ben mesela severim yani. Benim sektörde benim çıraklığımı yapıp da ustalığını şu anda dükkan sahibi olan birçok insan var. Bursa'da şey çok güzel abi. O hobici eşrafı çok güzel aslında. Bizim asıl sen 15 yıl öncesine gidiyor. Biz 80'le. Kulüp buluşmaları yapıyor musunuz? Üf. Malabiliciler, işte ne bileyim tropçular. Malevici demişken. Timur Tekbaş biyotop yarışmasına gitti. Dünya üçüncüsü oldu. Ben o zamanlar hobiciyim. Bak ya olaya bak. Adamı Türkiye'nin diğer ucundan kaldırdım, getirdim. Şu an YouTube'da da videosu var. Bakabilirsiniz. Bursa Biyotop Semineri yazdığınız zaman çıkıyor. Tamam, ben yine o kesitleri koyayım bulabilirsem abi. O adamı Bursa'ya getirdim. Hobiciyim ya. Bursa Akvaryum Kulübü adına adamı oradan rica ettim. Kırmadı beni. Oradan kalktı geldi. Seminer verdi Bursa'ya. Mustafa Erdoğan. Onu da Bursa'ya getirdim hobicik. Seminer verdi. Önceden böyle daha sıkı fıkı, daha tutucuymuş hobiciler birbirlerini. Biz tutuyorduk açıkçası. Sonra ne oldu abi? Biz tutuyorduk. Sonra ben duyuyorum. ticari oldum abi. Bazıları çok sevindi. Bazıları biraz kıskandı. Bazıları diyaloglarımızı tamamen ticari olduğuna inandı. Bazıları küstü. Bir şekilde koptu. Ama şöyle bir şey var. O dönemden bu döneme gelen hiç yoksa 200 kişi tanıyorum ben. Hala görüşüyoruz. Bir Harika. kısmı eğlendi. Bir kısmı hobiyi bıraktı. Çok insan var. Yani biz haftada 2 gün 3 gün buluşuyorduk. Hikayeleri dinliyorum. İşte Türker abiden de duyuyorum, senden de duyuyorum ya da eski hobici, çevremdeki hobicilerden. İşte biz diyor toplanıyorduk, mangala gidiyorduk, kampa gidiyorduk. Aynen öyle. Şu an mesela birçok Facebook grubu var. Ben en azından 50-60 tane gruba da ekleyeyim. Ben sana Ama acı bir şey söyleyeyim. öyle bir şey ya. yok artık eskisi. Canımı çok acıtan bir olaydan bahsedeyim ben sana. Uluslararası akvaryum tasarım yarışmasına katılacağım. Bir grup var. O grubun içerisindeyim. Sırf ticari olduğum için öyle bir şeye maruz kaldım ki. Yarışmaya katılmadım. O dönem arkadaşlar destek olanlar oldu ama bu sırf ticari için işte bizim aramıza geldi diyenler oldu ve çok canımı yaktı o Ama çok muhabbetler. saçma bir düşünceymiş. Ben empati Ben yapıyorum. ticari olduğum için abi şu anda ticari olduğum için ben bugün organizasyonun kralını yaparım. Çok zengin olduğum için değil. Çok insan tanıdığım için yaparım. Çok güzel çevreler edindiğim için yaparım. Sponsor çok rahat bulurum. O Gökhan'ından bu Gökhan'a arada dünya fark var. 10 kişi topluyorsam bugün 1000 kişi toplarım belki. Öyle bir organizasyon yaparım. Ama ben ticariyim ya. Hani zorunlu ticariyim ya. Dükkan açtım diye sadece. Dükkan var ya. Ben çıkarlarım için organizasyonu yaptığımı söyleyen de çok insan olacak. Ben çok kırıldım bu konuda. Çok üzüldüm. Ve o günden sonra bir daha da yapmadım öyle Abi bir şey çok organizasyon. saçma değil mi? Sen ya biz seninle o dönem arkadaş olsak ya da ben şu an benim çevrem ya da benim bir arkadaşım bir dükkan açsa böyle benim çok hoşuma gider yani. Elimden gelen desteği veririm ben ona. Vallahi Ne şu güzel an- işin şu gücün an, rast şu an gitsin. net söylüyorum bak şu an moralim bozuldu yani. Net aklıma gelenlerden dolayı moralim bozuldu. Ben hala böyle güzel organizasyonlar yapayım, etkinlikler yapayım, workshoplar yapayım istiyorum ama maalesef art niyetli insan çok fazla ve ben birazcık yoruldum galiba bazı şeylerden. O yüzden uzak duruyorum açıkçası. Yoksa aktif olduktan sonra yaparsın ama bir de zaman kavramı bende maalesef Zaman sıkıntı. abi. İnsanın en Ben- değerli şeyi zaman zaten. Ben Kalamıyoruz. sana dipnot vereyim abi. Sakın o saatte yazmayın ha. Gece 4'e 5'e kadar ayaktayım. Niye ayaktayım? Burada gelen giden misafirleri ağırladığımız için zaman yetmiyor. Yapamadığım işleri evde yapmak zorunda kalıyorum. Öğlen 11 gibi falan dükkana gidiyorum. 12 gibi gidiyorum. Çünkü çok geç saate kadar ayaktayım ben. Niye? Daha iyi hizmet verebilmek için. Zaten ben bir insanla böyle karşılıklı oturup muhabbet ediyorsam sevdiğim insandır. Bizde müşterilik 3 dakika. Kapıdan girdin, selam verdin, ilk 3 dakika müşterisin. 4. dakika bizde müşteri değilsin. Geçen kış bir yoğunluk var dükkanda, balıkhane böyle. Yetişemiyoruz işe. Sigara içemedim. Kaç saat olmuş. Kafa dumanla dönüyor. Abi çıktım kapının önüne. Açtım kapıyı. Döndüm arkama. Beyler bayanlar. Balık tutmasını bilen kendi tutsun. Tutmasını bilmeyen tutanlar rica etsin. Ben bunu aldım. Hava almaya gidiyorum. Haberiniz olsun. Hadi vay vay dedim döndüm arkama. Ben o kadar rahat O derece bir adamım. geldiler yani. Ben o kadar rahat bir adamım. Benim dükkan açmamın birçok sebebi var. Ben konular uzamasın diye söylemiyorum. İlker abimin kulakları çınlasın. Aquarius kanal boyunda dükkanı var. Ben ondan bir lepses istedim. Bana vermedi diye ben üretime başladım. Ona uyuz oldu. Kepçeyi bir salladı. O zamanlar batmışım. Cebimde para yok. Bir tane lepses sancılık. İstediğimi versene. Vermedi. Onu verdim, onu verdim dedi. Bir geç dedi. Beni yolladı. Başkası Onun yüzünden olsa- üretici oldum ben. Şu kadarcık bir tane deniz akvaryum kurdum abi. Şu kadar ya. Rica ettim 2 tane palyaço ver bana dedim. İsmi lazım değil bir tane pet shop arkadaşımızdan. Benden ne istese vermişim bugüne kadar. Aramız iyi. Veremem dedi. 3-4 tane var dedi. Ben onları satacağım dedim. Ya dedim bedavaya ver demedim. Kaçı satıyorsun o paraya ver. Ya dedim müşteriye yok mu çekeceğiz. Kızdım o akşam inatla ben çıktım. Instagram'da ya da Facebook'ta benim fotoğraflarımı, videolarımı bulabilirsin. İstanbul'a gittim abi. Bu kadar akvaryum ve 50 tane deniz balığı aldım. Bir de gecede deniz balığı
balıkçısı oldum ben. Bir ay içerisinde 15 tane deniz akvaryum kurdum dükkana. 2,5-3 sene deniz balığı sattım ben. Yine turuna. Burada Çok niye ya- şu an tuzlu su yok? Yetişemiyorum. Düşünüyor Maddi musun? manevi Eklemeyi yetişemiyorum. düşünüyor musun? Aslında her türlü ekipmanı hazır aşağıda. 1,5 senedir inşallah yapacağım diye bekliyor. Aşağı derken depoda mı? Depoda Balıkhane da mi? var. Balıkhanede delik bir akvaryum var. İçinde taslarım durdu. O deniz akvaryumu aslında. Tam köşedeki. Deniz akvaryum kuracağım diye aldım. Bütün malzemeler var. Armatürü, her şey hazır. Kızdırdıkları zaman işte ben böyle şeyler yapabiliyorum. Gökhan abi yorumlarda kızdırın deniz akvaryum kursun. Ben abi lepistes, bitki, karides. Benim aşkım bu. Ben balık seviyorum. Ama ben mesela cikleti sevmiyorum abi. Şu maymun kafalar, kafalı yunuslar bana aşırı itici geliyor abi. Sen benim dükkanımda bugüne kadar hiç tropeus gördün mü? Girmez benim dükkanıma. Yasaklı balık. Zevk meselesi olduğu için Satmıyor. bir şey diyemiyorum ama Zevk değil ya. Kesinlikle bana Batırdı göre. beni o şerefsiz ya. nasıl batırdı? Türkiye'de tropeus nedir bilinmezken ben 4.000 euro para verdim, balık getirdim. İlk getirenlerdenim tropeus. Abi işte bulottu bilmem neydi ya. Ama kredi çektim onun için. Hiç ben merak bilmiyorum ettiğim ya. canlılar değil abi. Ben de sevmiyorum. O zaman ticari baktığımız için işte üreteceğiz, satacağız mantığıyla aldık da. Benim dükkanımdaki balıkların %90'ı benim sevdiğim balıklardır. %10'u da ticari amaçlıdır. Ben de mesela transgenetik satıyoruz değil mi? Onu soracağım bak şimdi. Abi satıyoruz değil mi? Dur anlatma dur ben sorayım öyle devam et. Normalde bu benim soru listemde olan bir soru değildi. İleride böyle bir anket çalışması yapmayı düşünüyordum aslında. Pet shop. En çok satılan 3 balığı söyle. Bir de kesinlikle satılmaz. Hayatta sokmam dedim 3 balığı söylesene. Abi en çok ben lepistes aşığı olduğum için ben zaten 15-20 tür hep lepistes var. O yüzden lepistes anlamında biz biraz daha uzmanlaşmaya çalışan, çeşidi bol tutmaya çalışan bir firma olduğumuz için benim özel aşkım olduğu için lepistes en çok satan balık bende. İkinci sırayı neon alır. Yani neon derken neon, kardinal neon onlar alır. Üçüncü sırayı da halk diliyle vatoz grubu, çöpçü grubu alır. Ben transgenetikle girip de çok fikrini değiştirdiğim insanlar. Dükkana girmez dedim balık, tropeus. Girmez abi. Tropeus'u sokmam. Monster aşığıyım. Monster'ı seviyorum. Ama yerinde. Olacak 5-6 metre akvaryum. Olacak 8-10 tonluk bir yer. Çok keyifli balık. Hoşuma gidiyor. Dev boyutlarda. Dev boyut abi. Böyle salına yüzecek. Çanla türleri hoşuma gidiyor. 3 sene önce bir çanla getiriyordum. Bir çanla satıyordum ben. Aklın hayalin durur. Şöyle 2 metre bir akvaryumda bir altın baş. Cüce türleri var abi çok güzel. Ha, cüce Altınbaşın şeyi yüksek olduğu için insanın ilgisini çekiyor da değil. Altınbaş Cüce bence. çanlalar daha uygun. Ev hobisine yani böyle büyük akvaryumumuz Yani. olmadığı için bizim. Mesela o dönem ben her ay 500-600 tane çana satıyordum. Son bir senede 5 tane çana satmamışımdır. Getirmediğin için mi talep mi yok? Talep yok. Hobi çok enteresan. Ölmeyen 3 tane şey var. Japon, lepistes, çöpçü. Harici bütün canlıların modası var. Dönemsel modası var, dönemsel geçiyor. Sen eski hobicilerden olduğun için geçmişteki hobicilik kültürüyle günümüzdeki hobicilik sence nereye gidiyor? Yani şunu demek istiyorum. Sen dedin hobici misin, ticari misin? Kısmen öyle sordum evet. Linçler gelebilir, atış serbest. Merakla Dükkancıların %99'u hobici, hobicilerin %99'u ticari. Son zamanlarda artık çok fazla rast gelmiyorum ama eskiden. Ben çok geliyorum abi emin ol. Eskiden şöyle Hatta diyordu. beni de o kefeye Abi koyabilirler." şu balığı alsam benden yavrusunu kaça alırsın? Abi ticaret yap. Zaten kızmıyorum, lafım yok. Ev üreticisi. Üret sat. Ben de oradan geldim. Sevdiğim için. Niye satmak zorunda kaldım? İstediğimi alabilmek için. Alamıyorum, gücüm yok. Ben de şu an senin Gücüm olduğun yok. yerdeyim biliyor musun? Alamıyorum. Ben bunu almam lazım. Alamıyorum. Tamam bunu alamıyorum. Ben de şu an bilen herkes biliyor zaten. Evde karideslerim var ağırlıklı olarak neokardina. Sat abi. Hobici mantığıyla satıyorum. Hatta Sat. bununla ilgili yasal iznimi de aldım. Ama Bundan bana da- hobiciyim deme. Hobiciyim abi. Bana deme. Ben de amatör hobiciyim. Bana hobiciyim deme. Onu Bana şunu de. satıp akvaryum alıyorum Ben abi. bu işi ticari yapıyorum. Ticari bakıyorum bu işe. Bakmamın sebebi daha kaliteli bir hobi yapabilmek. Hobici değilsin, sen ticarisin. Öyle bir hobi söyle ki ben bu hobi yapıyorum, bundan para kazanıyorum. Para kazanıyorsan hobi değil ki o. Hobiden para kazanılır mı ya? Türklere özel bir şey. Bir işten para kazanıyorsan hobi değil, ticarettir o. Alıyorsun, veriyorsun, doğru mu? Doğru tabii canım yani. Sen Ticaret yapıyorsun. lepistes üretiyorsun ya da karides üretiyorsun. Onu satıp bir filtre alıyorsun. Bir akvaryum alıyorsun. Onu ya da yapmanda farklı bir bir tür alıyorsun. sıkıntı yok. Onda bir beis yok zaten. Bu zaten Onda bir amaç. sıkıntı yok. Ben niye yapıyorsunuz diye de kimseye demem. Buralara öyle geldim. Ama bazı şeyleri bilinçli yapmak gerekiyor. Ben her zaman her müşteriye şunu söylüyorum abi. Balık bakıyorsun, keyif alıyorsun. Her gelen bana zengin değil kardeşim. Adam balığa öyle bir bakıyor ki. Ben anlıyorum onun cebindeki paranın ona yetmeyeceğini. Ama öyle bir aşkla bakıyor ki ne yapacağım? Paketliyoruz, veriyoruz. Şu hareket ticari mi? Değil abi. Değil. Empati kurabildin onda yani. İnsani. O da niye insani? Hobici olduğum için insani. Empati yapabildiğin için. Ben o adama diyorum ki kardeş diyorum bak şöyle yap böyle yap üret. Bu ürettiklerini sat. Onunla şunu al bunu al.
Hobini genişlet. O adam hobici benim gözümde. Ben değil miyim Niye abi? sattı? Ben de öyle bakıyorum hala. Ha, niye sattı? Alım gücü olmadığı için sattı. O benim için hobici. Daha iyisini yapabilmek için. Daha iyisini yaptıktan sonra devam ediyorsa bu adam ticari. Bu işin bir sonu var. Yaşadığın metrekareyle, hobinin olduğu alanla, alacağın malzemeyle, lamba. Ne alırsın Türkiye'de? En iyisi ya Çiçeros alırsın ya Netle alırsın. Yok üstü yok, bitti. Twin Star'a ne diyorsun? Sadece merak ettim. Yok, ben de kullanmadığım için bir şey diyemem. Yani kullanmadığım bir konu, ürün hakkında yorum yapmak bize yakışmaz zaten. Şu an bu hobi ticari şeyinde ben şu an kendimi tartıyorum. Evdeki akvaryum sayısı çok arttı abi. Ne zaman yetişemediğim kendimi tartıyorum. Ya sen YouTuber ticari midir değil midir? çok arafta bir soru abi. Ben burada empati yapmadan cevap veremem ki buna. Kim için ama neye göre kime göre? Bir insan YouTuber oldu. Ha, burada Ahmet var. Geçimini ondan sağlıyor. İşi olduysa Ahmet var, geldi burada YouTuber oldu. Ben YouTuber'ım diyor. YouTuber olabilmek için ne lazım? Donanım lazım. Bir bilgi birikimi lazım. Bir kanal lazım. Kanal izlendikçe ne oluyor abi? kitlen oluşuyor. Kitle oluşunca ne oluyor abi? Para kazanmaya başlıyorsun ama kazandığın para çok komik para abi YouTube'dan. Komik Elektrik para. faturamı ödüyor bak. Bak senden bahsetmiyorum. Şu an sen Şu an daha YouTube benim emekleme aşamasındasın. Evet. İster kız mı emekleme uğraşıyorsun Evet. şu anda sen. Ama adam YouTube'dan para kazanmıyor ki. YouTube'un sayesinde aldığı sponsorluklardan para kazanıyor zaten. Deli Tabii. paralar kazanıyor. Sponsorluk ücret zaten getirisi o gelen. Sen büyük bu işe kanalda. ne diye başladın? %100 hobi diye başladım. Hala öyle gidiyor ama. Biraz önce ne dedim ben? Türkiye'de hobi maalesef ticari. Değil abi ya. Çoğu insan için ticari abi. Benim için değil. Ben Benim de YouTube kanalım var. Tamamen ticari abi. Açık yüreklilikle söylüyorum, ticari. Hobinin kazancı olmaz. Hobinin kazancı olur, insan olur. En son ne zaman hediye dağıtan hobici gördün? ben dağıttım. Senden bahsetmiyorum. En son hediye veren, akvaryumdaki fazla bitkiyi satmayıp da Vallahi. dağıtan kaç kişi gördün? Geçen Karides Doktoru kanalının sahibi gruba yazdı. Fern dağıttı. Bir de Instagram'da takip ettiğim birkaç kişi var. Onlar arada hediye ediyor ama %99'u budayıp satıyor. sosyal medyada gördüğüm var. Azınlıkta da olsa hediyeleşen insanlar var ama çevremde dersen yok. Ticari olmalarına hiçbir zaman karşı değilim. Eğer maddi imkanı yoksa hayallerine ulaşması için satsın zaten. Ben arkasındayım. Gelsin, ben yardımcı olayım. Bak, ben açık yüreklilikle söylüyorum. Abi benim durumum yok. Benim param bu kadar ama ben böyle bir şey hayal ediyorum. Nasıl o hayale kavuşacağını ben izah etmeye çalışayım. Dilim döndüğünce anlatmaya Şu an çalışayım. Yardımcı olayım. Sen bunu derken benim ilk videolar aklıma geliyor hep işte. Ya yardımcı büyüte olayım. Bak, büyüte. sıkıntı yok. Bunda bir his yok. Ama adamı ben çok iyi tanıyorum. Adamın maddi durumu gayet iyi. Bitkili akvaryum kurmuş. 10 numara. Süper. Bu diyor, satıyor. Gübre parası çıksın La bir diyor. tane sattın, iki tane sattın. Gübre parası kaç para gübre? Bugün en pahalı gübre dediğimiz APT 1300-1500. Adam bir de benden pahalı satıyor. Bir de ilginç tarafı bu. Ya hobici benden pahalı satıyor çok şeyi. Senin ona ihtiyacın yok abi diyorum. Bana dese ki Gökhan'cığım ya şunu bana versin, hediye istene. O kadar seviyorum adamı. Veririm. Tam macir ya. Satıyor. Kendi de macir zaten. Ya ne diyorum, niye yapıyorsun? Hoşuna Ticaret gidiyor. yapıyor. Ticaret yapıyor evet ama hoşuna gidiyor belki de. Gayet resmi. Hani hediye etmekten daha cazip geliyor demek ki bilemedim. Ya abi, bir insanı mutlu etmeden mutlu olamazsın ya. Almadan vermek Allah'a mahsus. Ulan 2 tane bitki hediye etsen, 2 tane insanın yüzünü güldürsen ne var ya? Mutluluk bulaşıcıdır abi. Önce sen mutlu olacaksın sonra başkasını mutlu edeceksin. Niye O da bir mutlu başkası. etmiyorsun? Bak, çok güzel bir hobi, çok keyifli bir hobi. Müthiş bir hobi ama pahalı bir hobi maalesef. O kadar mutluluk, paylaşım, hediye dedik. Ağanın eli tutulmaz kısmına geldik Gökhan abi. Eyvah be ya. Şimdi biz de bir hediye verelim. Verelim. Takipçilerimizden. Zaten video kaç dakika olacak bilmiyorum. Biz yaklaşık 2-2,5 saattir çekim yapıyoruz. Video ne kadar kısadır emin değilim. Buraya kadar izlemiş seyirciler için güzel bir hediye verelim. Kişisi vereceğin hediye sana kalmış bir şey. Ağanın eli tutulmaz diyorum. Şimdi şöyle yapalım. Ben her zaman sadakati ayrı köşeye koyanlardanım. Hatta bizim sitemizde de sadakat programı var. Alışveriş yapan herkes puan kazanır, sadakat kazanır, puanı kazanır. Onu da bir sonraki alışverişte normal indirim olarak kullanır. İlk önce kanalın sadıklarına bir ödül verelim. Evet, Bu kanalı videoyu takip izleyen, ettiniz. takip eden kişilerden ilk 30 kişiye İlk 30. kod veriyorum bak. Sitemizden alışveriş yapan ilk 30 kişiye özel bir indirim uygulayalım. İndirimin adı da sen belirle. Ne olsun? Bir isim söyle. O isimle kupon oluşturacağız. Patronus olsun ya. Zaten Patronus serisinin Tamam. Patronus. Bu videoyu izledikten sonra bizim sitemize girip de aquashop.com.tr'ye girip de ihtiyaçlarını alan 30 kişiye Patronus indirim koduyla özel bir indirim tanımlayalım. Tamamdır Bu cepte.
30 kişi. Kanalı takip ettiğinize emin olun bak. Sonra beni uğraştırmayın. Bizimki de edebilirsiniz. Sıkıntı yok. Seviniriz Evet, yani. bu arada Mutlu oluruz. zaten YouTube sayfasını ve sitenin de linklerini açıklama kısmına koyuyor olacağım. Oradan da siteye ulaşabilirsiniz. Gökhan abi de arada Sevgilisi. eğlenceli videolar çekiyordu. Bıraktım bu ara ama olsun. Abi Dönersin geri. yeni sezon hazırlanıyoruz. Ezan okunuyor. 2 dakika biz mola verelim. Ondan sonra devamına Kapanışı yapalım. çıkacağım. Tamamdır abi. Çok bahsettin. Çekilişte bir kişiye de Sobo'nun askı filtresinden hediye edelim. SF serisinden bir tane arkadaşa. Ondan hediye edelim. 550 mi? Fark etmez. Akvaryum ölçüsüne göre hangisini tercih ederse. Suyun altında bir dünya var. Biz oradayız sloganını bu YouTube videosunun altına yazan takipçilerin arasında ben video yayınlandıktan bir ay sonra yapıyorum. Ne tercih eder? Bir ay sonra çekiliş yapayım. Bu sloganı yazan bir takipçimize Sobo'nun SF serisi askı filtresini verecek Gökhan abi. 350 F mi 550 F mi olduğunu kendi belirleyecek ihtiyacına göre. Bu arada bizim zaten sitemizde de hoş geldin bonusu var. Üye olan herkes direkt hoş geldin bonusu kazanıyor. Bu bonusu ister internet sitemizde isterse dükkanımızda kullanabiliyor. Sadakat programı kapsamında. Ekipman da alabiliyor, canlı da alabiliyor. Her Ne şeyi isterse alabiliyor. Bursalı hemşehrilerimize de bir kıyak yapalım tabii. Video yayınlandı. Tarihten itibaren bir hafta geçerli olmak koşuluyla tüm canlılarda Bursa için mağazamızdan alışveriş yapanlar %15 ekstra indirim yapalım. Videonun yayınlanma tarihine bakın ha. Sonra gelip adama bize indirim ver demeyin yani. Sözümü yemem ama inadımda inattır vermem. Onu söyleyeyim. Videonun yayınlanma tarihine bir bakın. Yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta geçerli olmak koşuluyla her müşteriye %15 akvaryum canlılarında balık, bitki indirim. Gelsin bir devam. Devam ediyor gibi geldi bana bilemedim ya. Aslında şöyle bir şey daha rica edeceğim ya. Bu videoyu izleyenler, özellikle bitkili akvaryum merakı olanlar. Biraz önce ismini telaffuz ettiğimiz Selçuk abimizin Instagram adresi. Abi takip edin. Bakın ya bu adam harbiden çok uç noktalara çok güzel işler yapıyor. Onu da takip edin. Bak ben kendime takip istemiyorum, ona takip istiyorum. Onu takip edenler arasında nasıl yapacağız? Onu. Videonun altına ayrıca Stay Aquascaping yazanlar arasında da Onu da hemen yazıyorum. 10 kişiye baktığı balıklarla ilgili yem paketi yollayalım. Balıkların beslenmesiyle ilgili de takıntılı bir adamım. Canlı doğuran grubu, Lepidopteris grubu, ciklet grubu balıklar için de balığa uygun yem paketleri hazırlıyorum. Ciklet besliyorsa ciklete göre, canlı doğuran besliyorsa canlı doğurana göre. Yem paketi biraz değerli bir şey. Maddi olarak da değerli. Kargoları alıcı olacağım. Onu özellikle söyleyeyim. Çünkü yollayacağım yemler değerli bir yem olacak. Kargoları kendi karşılayacak. O kadar. Daha ne vereyim? Dünya şeye Daha ver. ne versin ya? Gel şunu mu al desin ya? Onu kimse alamaz ya. Bu ben parayla satacağım bir şey değil şu. Şu akvaryumu bir gün kurarsan, faaliyete geçireceğim bir şey olursa burada olmayı çok isterim abi. Bu bugün faaliyete geçecek ama o gün benim rahat erdiğim gün olması lazım. O zaman da bilmiyorum sen ustaları çağırır mısın bitki çalışmaları falan peyzajı için. Bugün Selçuk abiyi davet etsek gelir zaten ama sıkıntı yok. Ben Mustafa burada abi, olmak Selçuk. isterim yani. Dur şimdi kanıma girme ya. Ben şu an böyle iyi. Ben bunu bakamazsam üzülürüm Buna çünkü. bir X4 bağlayacağım. Onun filtresi hazır. Günün birinde hadi bismillah diye şuna bir kontak açarsan. Ararım seni. İzlemeye geleceğim, çekime değil yani. Ararım seni. O heyecanı yaşamak isterim Ararım yani. seni. gerçekten. Ona inşallah bir Çok kontak açarız bir günde. YouTube'a Olur. benim ilk paylaştığım videoların içinde vardı. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Kısa bir aquashop Hı hı, ziyaretim var. evet, evet, evet. Galeriyi ilk gördüğümde Evet, çekmiştim. Yine evet. onu da eklerim. Çekebilir miyim demiştin. Abi sen de şey varmış çekebilir miyim demiştin. Teşekkür ediyoruz Gökhan abi ya. Ben Vallahi. teşekkür ederim. Hem beni onur ettin hem de takipçilerimizi biraz şımartmış olduk. Güzel oldu hediyelerinde. İnşallah Ben- ihtiyaç sahibine ulaşır bu arada. İnşallah orada artık ihtiyaç sahibi değilse ihtiyaç sahibi birine ulaştırır diye düşünüyorum Elimde de zaten. ne bileyim gelen yemlerin miktarını ben bilmiyorum paketi. Fazla gelirse hobiciler arasında hediye de ederim. Yok fazla gelecek değil de ben şöyle söyleyeyim. 2 ay boyunca, 1,5-2 ay boyunca akvaryumuna yetecek ama zengin yem çeşidi olacak içinde. Bu vesileyle hediyeleşmenin güzel bir şey olduğunu da hatırlatalım. Bana da hediye yollayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Hediye vermeyi de almayı da çok seviyorum. Ama alıcı kargolu göndermeyin. Yok yollayın. Azıcık kargo yollayın. Alıcı Sıkıntı yok. kargo öyle yollayın. Gelir abi daha önce istediğim geldi. Ay saçma sapan hediyeler geldi. Geldi. Mesela. Söylemeyeyim şimdi. Hediyeleşmek güzel. Biz elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz zaten. Karşılıklı saygı olduğu sürece açık açık söylüyorum buradan. 18 yaş altı hobiciler yanıma çay kahve içmeye uğrayabilirler. Akvaryumlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuruz. Eksikleri varsa elimizden geldiğince bir şeyler yaparız biz.
Bu kadar bonkör bir video olacağını ben de düşünmemiştim Gökhan abi. Valla 3-5 kişiye dedim bir fitte kopartırsam iyi olur diyordum ama maşallah. Ben biraz önce dediğim gibi hediye almayı çok seviyorum. Ben firmaları çok sıkıştıran bir adamım. Firmalar buradan hediye deyip firmaları sıkıştırıyorum ben. Çok hoşuma gidiyor abi ya. Bak hediyenin önemi yok, değeri yok. Çok hoşuma gidiyor ya hediye almak. Ben çikolata çok istiyorum mesela müşterilerden. Beyaz çikolata getir bana diyor. Mesaj alındı. Beyaz çikolata getir bana diyor. Çikolata getir bana diyor mesela. Ben yüzsüzüm abi istiyorum. Ben yapacak bir şey yok. Para, pul lazım. Ama paylaştıkça güzelleşiyor. Önce net evlatlarımın rızkı bir tarafa. Sonra varsa arada kalan zaten paylaşmayı seviyorum. Yani zevk alıyorum ben. Sadece para da değil bu. Benim yanlış anlaşılmasın ama benim zamanım para aslında. Ben zamanımı da paylaşıyorum. En önemli şeyimi paylaşıyorum. En kıymetli. Biraz önce ne dedim ben? Saat 5'e kadar çalışmak zorunda kaldığım günler oluyor. Niye? Gelmiş benimle sohbet etmeye. Ya kalk işim var demiyorum. Ha çok samimi oldum var. Kalk lan diyorum git işim var ben. Sonra gel. Çok samimi olduğuma diyorum Ama ama... o iletişimde bir şey yakalarsan o adama vakit ayırıyorsun. Abi İstediği ben şey her ister. zaman söylüyorum bak buraya güler yüzü gelen adam artı 1 puanla başlar. Yapacağım bir şey varsa yaparım. Yapamayacağım bir şey zaten yapamam. Israrcı olunduğu zaman zaten bu sefer ben geriliyorum. Yapabileceğim bir şey varsa zaten böyle güler yüzü tatlı dille gelen adama ben zaten hep yapıyorum ki. Niye yapmayayım? O bana o gün keyif veriyor. Keyif veren keyif alır abi. Bu kadar basit. Kesinlikle öyle. Yeter kapat. Terledin bak şu hale bak. Patronus'un ikinci videosuna konuk olduğun için teşekkür ederim. Ben Beni de teşekkür burada ederim. ağırladık. Çok keyifli, samimi sohbetler ettik. Ne demek? Sohbeti de her yerde açık açık duyamaz kimse kolay kolay. Markalardan tut da gelmişten geçmişten de. Markalar bana gönül koymayın. Ben doğruyu söylemek zorundayım. Ben şu ana kadar çalıştığım bütün firmaların presiyerlerinden çok memnunum abi. Firma ile ilgili sıkıntım olabilir ama presiyerler abi çok önemli. Zaten benim elektriğimi tutmayan adamla çalışmıyorum ben. Bir firmanın malı bende yoksa bir iki ya elektrik uyuşmamıştır ya da fiyat uyuşmamıştır. Elektrik uyuşuyorsa zaten o fiyatın çok önemi kalmıyor. Elektrik uyuşmadı, üzerine bir de fiyat uyuşmuyorsa zaten hiç şans yok. Hadi güle güle.